Merhaba, Hıvak Bile'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz Onuran Teknoloji kurucusu Uğur Otaran. Uğur Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, siz de iyisiniz. Sağ olun, ben çok heyecanlıyım sizi burada karşımızda, stüdyomuzda görmekten. Benim için çok değerli bir insansınız. Yıllardır bilgi birikiminizi sektörle paylaştınız. Sizi ama biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Kaç yılında, nerede doğdunuz, nasıl bir çocukluğunuz vardı? 14 Ağustos 1963 doğumluyum. İstanbul doğumluyum ama o sırada ailem Ankara'da oturuyordu. Orta 2. sınıfa kadar Ankara'da okudum. Namık Kemal İlkokulu'nda okudum. Daha sonra Antalya'ya taşındık. Orta son ve lise 1 eğitimimi orada aldım. Ortaokulda böyle bir garip bir şey vardı. Antalya'da hiç şimdiki gibi bildiğiniz kursların hiçbiri yoktu. Bizim müdürümüz de bir kurs açmayı düşünüyormuş. Tabii biz onu bilmiyorduk. 8 kişilik bir gruba eğitim vermeye başladık okulun içerisinde. Sonra Fen Lisesi'nin 1. basamak sınavını Antalya'da ilk kazanan 6 kişi oradan çıkınca bir de bendim. Çok popüler oldu. Sonra işte dershaneler kralı falan oldu hocamız. Fakat bir İngilizce hocasının azizliğine uğradık. Biz orada Türkiye çapında derece yapacağız derken biz sınıflara gitmiyorduk. Beni ikmale bırakmış. Hayatımda ilk defa o zaman ikmale kaldım. Bir daha da olmadı. Babam rahmetli subaydı. Ben de Hava Harbi Okulu'na girmek, işte pilot olmak falan istiyordum. O şeyim gidince meslek lisesi imtihanına girmek zorunda kaldım. Neyse oraya birincilikle girdim ama orada teknik lise yoktu. Haydarpaşa'ya geldim. Haydarpaşa Teknik Lisesi'ne geldim. Sonra orayı bitirdikten sonra benim sevdiğim ismiyle o köy enstitülerin, yüksek köy enstitülerini andıran yapısıyla İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'na girdim. Fakat 82'de YÖK diye bir şeyle tanıştık. Bütün Türkiye gibi bizde. Teknik Eğitim Fakültesi oldu. Yapısı değişti. Gerçi bizim zamanımızda çok bir değişiklik yapamamışlardı. Yapısı değişti. 84'te de Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldum. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Elektrik, elektronik ana bilim dalını bitirdim. Sonra da iş hayatına başladık. Peki Haydarpaşa'da teknik bir bölüm okudunuz. Sonrasında üniversite yine teknik. Merakınız var mıydı? Yoksa aileden birisi mi yönlendirdi? Şöyle, babam rahmetli çok ilginç bir insandı. Yazları benim çalışmam için bir sürü yer bulurdu. Kadın çorabı satıcılığından işte sanayideki oto tamircisine kadar her tarafta çalıştım. Ben de zannediyorum ki ben çok yetenekliyim, gidiyorum, çalışıyorum, ediyorum, para kazanıyorum. Meğersem babam veriyormuş o harçlıkları. Ben öylelikle çalışma hayatına çok küçük yaşlarda ısınmıştım zaten. Sonra da hani teknik bir branşta seçince zaten Haydarpaşa'dan mezun olup da uygulama yeteneğinizin olmaması mümkün değil. Hep uygulamanın içerisinde oldum. Uygulamayı insanlar zannediyorlar, bir el ve beden becerisi zannediyorlar, öyle değildir. Tam tersine çok geniş bir bilgi alanına açılırsınız. Üniversitede veya okulda öğrendikleriniz sınırlı zamanda size verilebilecek bilgilerdir. Diğer bilgileri araştırarak bulmanızı ve onu hazmetmenizi sağlayacak bilgilerdir. Ve en geniş bilgi alanı uygulamadır. Çünkü uygulamada her detayı bilmek, öğrenmek zorundasınız. Aldığım eğitimden çok memnunum. Onun sayesinde işte bu yaşıma kadar hala çalışıyorum. Bu yaşımda da çalışmayı bırakmayı düşünmüyorum. Peki üniversite yıllarında staj dönemleri olmuştur diye tahmin ediyorum. Nasıl geçti? Sektörle o dönem mi tanıştınız yoksa daha sonra mıydı? Yok, şöyle, ben aslında ilk eskrim sporunda başlamıştım spor hayatıma Antalya'da. İlk katıldığım müsabakada Türkiye 5.'si oldum ve İstanbul'a geldik. İstanbul'da da 2 yerde eskrim branşı var. Bir tanesi karşıda tenis eskrim dağcılık TED diye geçen yani. Evet, bütün tabii ki kurumlar çok değerlidir ama ben halk tipi bir insanım. Zaten halk tipi insanların olmadığı yerde bulunmaktan da pek hoşlanmam. Oraya gidip görünce ben burada hiçbir şey yapmam dedim. Bir de Altunyurt vardı, Altunizade'de. Gittiğimizde orada çok sıcak bir şey vardı, ortam vardı. Orada ben eskrime başladım.
eskrim ve voleybol branşında hala devam ediyor Altınyurt. Tümüyle amatör bir kulüptü. Milli takım oyuncuları vardı, şeyler vardı ama amatördüler. İşte hocamız rahmetli Mehmet Fuat Bengü, Adam Yayıncılık Genel Yayın Editörlüğünü yapmış, çok değerli bir insandı. O da amatördü. Eskrim branşı kapanmak üzere bir durum doğdu. Yani kapanıyor neredeyse. Mehmet Bey sen voleybola geç dedi. Sonra voleybolla tanıştım. Onda da işte A takımına çıktım. Deplasman ligde oynadım. Sonra sakatlıklardan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Aslında soğutma sektörüne de öyle girdim. Ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi biz yoğun yaşamaya alışmışız. Bir yandan Saint Joseph'te antrenörlük yapıyorum. Deplasman ligde oynuyorum. Bir sürü şeyim var. Üniversitenin son senesi. Sakatlanıp da yaptım da arkadaşlarım Tekel Spor Kulübü'ne gitti. Onu da 1. ligde, onu deplasman lige çıkartacağız, yapacağız. Çok da başarılı bir seneydi başlangıçta. Tekel'e gidince dediler ki biz sana o günün parası artık 10.000 lira aylık vereceğiz. Dedim ki öyle şey yok. Ben dedim deplasmandan gelip de 10.000 lirayla oynamam. Öyle bir şey söyleyemezsiniz dedim. Olur mu ya dediler, sen bizden para istemedin. Evet istemedim dedim. Vermeyin zaten dedim. Ben size para verin demiyorum ki. Siz veriyorsunuz. Yok dediler, öyle olmaz, illaki vereceğiz. O zaman dedim, işte o zamanki saflığımız. Siz dedim burada yapılan işlerden bir tanesini ben yapmışım gibi gösterirsiniz. Öyle verirsiniz ama 10.000 liraya oynadı dedirtmem. Öyle bir şey yok dedim. Tamam dediler. Şimdi hiç düşünmüyorsun ki adam sana nasıl verecek parayı? Fatura kesmen lazım, iş yerinin olması lazım vesaire. Ertesi gün bir telefon geldi bana, acil geldi, işte Cevizli tesislerine geldi. Gittik. Dediler ki işte bu kadın seni götürecek, yapacaksın. Önüme bir kadıncağız yaptı. İşte oranın çalışanı. Götürüyor. O Cevizli Tekel tesislerinin olduğu yerde şimdi üniversite var. Baştan aşağıya kadar bayağı büyüktür. Beni götürüyor. Biz gidiyoruz. Kadıncağız önde, ben arkada. En son ben sinirlendim. Birisi bana şaka yapıyor falan diye etrafa bakıyorum. Ağaçların arasını kesiyorum. Birileri çıkacak şimdi oradan bana şaka yapacaklar diye. Beni böyle 18 tane su soğutucusunu yan yana asker gibi dizmişler. Onun önünde durdu. Bunları dedi sen yapacakmışsın dedi. Bir anda çok kızdım. Dedim kim söyledi dedim sana bu yapmanı. Ha dedim söyle bakayım bana şimdi dedim. Ben onu bulayım da bir halledeyim falan diyorum. Ya ne kızıyorsun dedim. İşte müdür yardımcısı söyledi dedi. Müdür yardımcısı da Siret abi. Onun babası da bizim Kadıköy'de oturduğumuz apartmanda giriş katında oturuyor. Büyük bir hırsla Siret abinin yanına gittim. Dedim ne oluyor? Bu ne? Bu ne saçmalık falan diyorum ki ben oyuncuyum yani öyle konuşamazsın ben. Ya Uğur'cum dedi sen böyle dedin ya dedi. Dedim. Ben de onu dedi bizim genel müdüre söyledim. Dedim. Genel müdür dedi asker emeklisi. Dedim. Aferin o çocuğa. İlk işi ona verin demiş. Dedim iyi de ben zaten bambaşka şey için söylüyorum. Üniversitede okuyorum, antrenörlük yapıyorum. Bir de sizden yapıyorum. Yok dedi ya beni kovar dedi. Ya niye yapacaksın ya yapacaksın dedi. Evet, benim ana branşım elektrik. Nereden bileyim senin soğutma sistemini, şuyunu buyunu. İşte gittim Kadıköy'de birilerini buldum bizim hocaların Onun çırağına bir haftalık parasını bir günlüğüne verdim. Ondan kaynak yapmasını öğrendim. Sonra onları bitirdim. Bitti dedim kurtuluyoruz. Tabii iş yeri açmak zorunda kaldım. O sırada hala Özcan abi sağ olsun Soğutmacılar Odası'nın başkanıdır. Bana bir geçici ustalık belgesi düzenledi. Hala o belgeyi saklıyorum. Geçenlerde gördü, bayağı bir gülüştük. Ustalık bizim için çok önemli bir ünvan. Orada tamam bitiriyoruz, soğutmadan da ayrılıyoruz diye düşünürken tek başıma çalışıyorum. Son işlemi yapıyorum. Bitecek ve kurtulacağım her şeyden. Birisi geldi omzuma dokundu. Burada dedi usta sen misin dedi. Döndüm. Başka birini görüyor musun burada dedim. Yok dedi. İşte o zaman usta benim ne var dedim. Ne istiyorsun dedim. Ya dedi bir şey yok sen de amma sinirli adamsın dedi. Şimdi dedi güreş milli takım burada kampta dedi. Dedim. İçeride dedi bilmem kaç kilo et var dedi. Böyle tonla bahsediyor adam. Ne yapayım dedim. Soğuk hava deposu bozuldu dedi. Hadi ya. Yani o nasıl bozulur ki? Niye bozulmuş falan diyorum. Yani nereden kaçacağım bir şeyler arıyorum.
Bu dedim hiç mi çalışmıyor dedim. Hiç çalışmıyor dedi. Şimdi elektriğe geldi. Orada ne yaparsan yap hepsini çözeriz. Tamam siz dedim bir çekilin oradan çıkın dedim. Ben çok sinirli bir adamım. Böyle çalışırken kimseyi yanımda görmek istemem dedim. Herkes dışarı çıkarttım. Gittim hemen termiğe baktım. Termik atmış. Bir müddet bekledim. Sonra bastım düğmeye. Termik düzelince çalıştı sistem. Her taraf soğudu. Çok güzel dedim. O bana aylık 10 bin lira vereceklerdi ya. Ben o termiğe basmak için 15 bin liralık fatura kesmiştim oraya. Ama soğutma işi ondan sonra üstüme kaldı. Sektöre girmiş olduk. Girdiniz o şekilde. Aslında soğutmaya girmemin bütün hikayesi bu. Şirket kurdum dediniz, üniversitedeydiniz o zaman. Tabii yani şahıs firması kurdum. Şahıs firması kurdunuz. Üniversite bitti sonrasında bir iş arayışı vesaire Yok, oldu mu? Yok hiç öyle bir şansım olmadı. Yani benim emekli olurken tabii ki Bağkur emeklisi oldum. O sırada sonradan çıktı ki 3,5 sene de antrenörlük yaparken beni sigortalı gösterdikleri için oradan da primim varmış. O zaman oradaki memura dedim ki ya bu da varmış, bunda hani şey ya dedi boş ver dedi, ne yapacaksın dedi, o kadar zaten alacağım parayı alıyorsun, boş ver abi sen git dedi, şimdi bir de onları karıştırırsak uzun süre çıkmaz senin emekliliğin dedi. O şekilde öyle hala kenarda duran bir şeyim var. Ama hiç öyle işsiz kaldığım mümkün olmadı öyle bir şey. Peki üniversite bitti, çalışma hayatına aktif olarak başladınız. Onuran Teknoloji 86 mıydı? 84? 86. Aslında ondan önce de bir küçük firma kurmuştum ama Onuran Teknoloji'nin kurulması, ben Arçelik'in ilk üniversite mezunu yetkili servisiyim. O zamana kadar hep meslekten gelen insanlar bu işleri yapmışlar. Hepsi son derece saygın çalışmalar yapmış, çok emek vermiş insanlar. Neredeyse onun bütün tarihini biliyorum. Biz bir anda içine düştük. Hatta beni sen üniversite mezunusun dediler, seni Ümraniye'nin 2. servisi yapıyoruz dediler. Götürdüler bir yere, hayatımda hiç gitmemiştim. Yol yok, iz yok, hiçbir şey yok. Dediler ki buraya sen servislik yapacaksın. Yani neyle yapacaksın? Araba gitmiyor ki, çamur her taraf. O zaman Atakent yoktu, şey yoktu. Hatta şimdi Çakmak Köprüsü diye bir yer vardır. Bizim çocuklar bayağı kalabalık bir ekiptik. En son günde 90 servise falan çıkmıştık. Oraya Medeniyet Köprüsü ismini vermişler. Oradan ileri geçince medeniyet kayboluyor diye. Yaklaşık 8-10 tane araba parçaladık biz orada. Ömerli, Sultanbeyli, işte Ümraniye son durak arasında şey yapıyorduk. Şu anda bir yanlış bilmiyorsam 15 servis falan çalışıyor o bölgede. Biz tek başımıza çözüyorduk. Hele ki Sultanbeyli şeydi. Yani sokağa giriyorsunuz, üstünüzde böyle bir kablo yumağı var. Herkes çengel atmış. Kaçak. Ve tabii çengeli sadece çarpılmamak için sadece faz dediğimiz canlı uca atıyorlar. Ötekisini kuyuya atıyorlar. Kuyuya attıkları için de dakika başı cihazlar bozuluyor veya hiç çalışmıyor. Böyle şeyler de çok uzun süre. Yani 93'e kadar, 86'dan 93'e kadar onunla uğraştım. 93'te artık servisten yapabileceğim her şeyi yapmıştım. Satışa geçmek istedim. O sırada da bir arkadaşım, maalesef iyi anamayacağım bir kardeşimiz, Baymağ'ın genel müdürüydü. Benim de sınıf arkadaşımdı. Biz sana bayilik vereceğiz, bölge bayiliği vereceğiz falan diye şey yaptı. İyi tamam dedim, zaten ben de satışa geçmek istiyorum. Bölge bayiliğini aldım ama Baymağ'ın battığı bilgisi bende yoktu tabii ki. Sonra da baktık ki Baymak batmış. Onun da çıkmasında herhalde bir katkımız olmuştur. 98-99'a kadar zannediyorum Baymak'ın bölge bayiliğini yaptım. Aynı zamanda bölge servisliğini yaptım. Çünkü Baymak olduğu gibi ısıtma üzerine kurulmuş bir firmaydı. İşte klimalar yeni geldi. O klimaların her türlü sorunlarıyla ben orada servislere eğitimler verdik, şeyler verdik. Bir yandan da İstanbul'daki tüm servis organizasyonunu ben yapıyordum. Servisleri organize ediyordum. Sonra de Türkiye'de belli bölgelerde bölge servisleri olmasını söyledim. Aynı bölge bayiliği gibi. Onların çalışmasını yaptık. Daha sonra Baymak'tan ipler koptu. O sırada da işte Antalya'da benim bölgemdi. Orada 45 tane alt bayim vardı. Onlarla çok yoğun çalışıyorduk. İstanbul'a geri çekilince işi ısıtma bölümünü tümüyle, zaten doğalgaz hiç sevemediğim bir şeydi.
İlk bina dönüşümlerinde falan bizim de imzamız var ama İGDAŞ'ta hele ki o zamanlar çalışmak korkunç bir zorluktu. Hiç yapmak istemedim. O yüzden doğalgazda ısıtmadan hep uzak durdum. Klima konusuna geçtik. Klimada zaten hem teknoloji olarak çok büyük bir gelişme vardı, hem de doğayı kirletmediğiniz bir yakıt kullanıyorsunuz. Sonra işin içerisine split sistemler, VRF sistemler ve diğer bileşenler girince Turan Karakaya ile bir işte İSA'da içerisinde yaptığımız bir çalışmada dedik ki gelecek VRF sistemlerde biz VRF sistemleri anlatalım arkadaşlarımıza. Yanlış hatırlamıyorsam o da 2006'larda veya 2005'lerdedir. Gene çok büyük katılımın 600 kişi falan vardı. Bir şey yaptık. Turan çok güzel bir sunum yaptı. İşte ben de asıl sunumu o yaptı. Ben daha çok destekleyici konuşmaları yaptım. Orada herkese dedik ki bakın ilerisi VRF. Yani şu anda splitte takılı kalırsanız splitler marketlerde satılacak. VRF sistemler gerek dizayn gerek teknolojisi yüksek olan sistemler onlar. Buna doğru kendi firmalarınızın evrilmesini sağlayın diye öneride bulunmuştuk. Bir kısmı döndü, bir kısmı dönmek istemedi ama splitler genelde marketlerde satılıyor veya internet üstünden satılıyor artık. Zaten birisi mesela şu anda bana gelip split istediğinde ben hemen diyorum ki bakın şurada çok uygun fiyatlı var. Ya sen niye vermiyorsun ya? Çünkü o ayrı bir yapılanma. Onun finans yapılanmasını kendi başınıza rekabet etmeniz mümkün değil. Bırak işte insanlar marketten alsınlar. O benim işim değil. Benim işim bir teknolojiyi sahada uygularken ona kendi mühendislik ve teknik becerilerimi katarak, çözümler oluşturarak uygulama yapmak. O da VRF sistemlerde var. Zaten verimlilik olarak da gelişim olarak da en yüksek, en önde giden teknoloji VRF sistemler. Türkiye'ye VRF ilk kim getirdi? TEBA mıydı? TEBA zannediyorum. Şöyle aslında TEBA zaten Daikin'i satıyordu. Arduman'da yoktu. İlk biz Antalya'da Atilla Altan'la tanıştığımızda o Mitsubishi Elektrik çalışıyor. Yani çalışıyor derken distribütörüydü Atilla abi. Ama Atilla abi kendine münhasır bir insandı. Yani beni depolarına götürdü. O zaman depolarında 5-6 milyon dolarlık mal depolanmış vaziyetteydi. Herkes çok iyi demiş. Ne iyi yaptınız Atilla Bey demiş. Ben görür görmez dedim ki ne yaptın abi bu çok büyük hata dedim. Niye ya dedi, ne istiyorsan sat, her şey var işte dedi. Dedim iyi de şimdi sana bunu belli bir fiyattan verdiler. Ama o sektörde fiyatlar her sene değişiyor ve geriye geliyordu. Çünkü çok yüksek bir fiyattaydı. Arduman zamanında 12.000 euroya 12.000 BTU'luk cihaz alan bayiler var. Ellerinde hala duranlar var benim bildiğim son 10 sene öncesine kadar. Adam satmaya 12.000 euro vermiş kime satsın? Tabii. O fiyatlar geri gelince tabii orada çok büyük problemler doğdu. Onun ilk fuarda kurduğu Mitsubishi elektrik VRF sistemini biz kurmuştuk. Yani borularını çektik, bu şeylerini yaptık. Orada da şeyler vardı, mühendis arkadaşlarımız vardı. Onlar da desteklediler ama montajını ve çalıştırmasını biz yaptık. Fakat o zaman şeydi, yani çok basit 10 tane içinteli bir VRF sistem kurmak için oradaki mühendis arkadaşı arardınız. Şimdi ismini hatırlayamıyorum. O 1,5 ay çalışır geri dönerdi. Sonra da geri döndüğünde Daikin'in fiyatının 1,5 katıyla geri dönerdi. 1, 2, 3 en sonunda dedi ki ya sen bize bir şey geri dönme. Zaten 1,5 katındasın. Biz satılamayız ki bunu. Mümkün değil dedik. Sonra artık değişti. Yani tek bir merkezden yürütülemeyeceği görüldü. İşte zamanla Isısa'nın Daikin'le olan birlikteliğinden sonra çok son derece nitelikli eğitimler ve bilgi aktarımları girdi sistemin içerisine. Biz araştıracak materyallere ulaştık. Nerede ne var, nasıl kullanacak, bunların özelliklerini projelere nasıl yansıtırız, hatta biraz fazla bile yansıttığımızı söyleyebilirim.
işte son Üsküp projesinde Daikin'daki arkadaşlarla, Daikin kendi gelmişti o zaman artık. Orada heat recovery VRV sistemden sıcak suyu da elde edince dediler ki yapma abi dediler. Niye dedim? Yani sistemin üretici bunu sağlıyor işte. Ya sağlıyor da ne olur ne olmaz abi şimdi başımıza bela edeceksin dediler. Dedim bela edilecek olsa Japon bunu üretip de sana satışına vermez. Zaten dizayn programları var. Dizaynlarını yapıyorsun vesaire. Son derece de başarılı oldu yani. Gerçi sonra Daikin'ı ilk planda almadılar. Arçelik'ten hareket edildi. Rahmetli İbrahim Cevahir'le Arçelik'in CEO'su tanışıyorlarmış. Onlar kendi aralarında anlaştılar. Ben orada danışmanlık yaptım daha sonra. Fakat onlar da LG'den alıyorlardı. O LG'den gelen ürünlerin ısıtma performansı çok iyiyken faturalama modülü çok kötüydü. O yüzden çok ciddi problemler yaşandı. En son işte bu pandemi sırasında tekrar Türkiye'ye gelip Türkiye'de diğer teknolojileri de öne çıkartan kendi içimizde üretimlerde yaptığımız çalışmalara başladık. Onlar da şu şekilde ilk önce ozonla başlamıştık. Ozon teknolojisi özellikle pandemi için çok çok önemli bir teknolojiydi. Ben çok daha başka şeyler düşünerek ona yatırım da yapmıştım. Fakat ozon jeneratörü üretiyorum derseniz kimse sesinizi çıkarmıyor. Ozon bakterileri, işte virüsleri, mikropları öldürür derseniz o zaman herkes karşınıza çıkıyor. Nasıl yani diyorsunuz? Biyosidele girdin diyorlar. İşte bilmem ne belgeleri alacaksın. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Niye bütün bunları yapıyorum? Şimdi sen virüsü öldürdün. Öldürüyor işte. Ozonun virüsü öldürdüğünü ben söylemiyorum. Bütün dünya söylüyor. Olmaz bunu söyleyemezsin dediler. Tamam söylemiyoruz. Ne diyeceğiz? Sen ozon üretiyorum da ne istiyorsan yap dediler. Biz de dedik ki tamam biz ozon üretiyoruz. O gündür bugündür kimse bana bir şey sormuyor. Bunu ben özellikle evlerdeki o korku dolu dışarıdan içeri geldiğimizde eyvah çocuklara virüs bulaştıracak mıyız? Onların kaybına neden olacak çok büyük felaketler yaşar mıyız korkusundan insanları kurtarabilmek için evde kullanılabilecek ve ayarlanabilir bir ozon cihazı oluşturdum. Orada da yani yazılımı da kendimiz yaptık. Zaman algoritması koyduk içerisine. Yani siz bir saatte odaya vermeniz gereken ozonu 10 saniyede verip ondan sonra geri kalan 60 dakikanın dolmasını beklemiyorsunuz. Onu 60 dakikaya bölerek veriyor. O zaman da ozon seviyesi yükselmediği için işte orada belli standartlar var. OSA'nın 0,1 ppm'lik sınırı var. O ppm'lik sınırın altında kalıyorsunuz. Hatta 0,1 ppm testlerini şeyde yaptık. Acıbadem Üniversitesi'nde yaptık. Orada da %80 oranında tüm mikroorganizmalara yani bakteriler, virüslerin yeri geldiğinde 100 katına kadar büyük olabilirler. Aslında bizim Covid dediğimiz virüs son derece küçüktür. Tümünde %80 azalttığınız zaman Covid'i hemen hemen yok ettiniz demektir. Onu 0,1 ppm sınırında sağladık. Test raporlarını da aldık, yayınladık. Fakat bir türlü şey yapamadık. Yani özellikle sağlık sektöründe gittiğimiz her yerde çok büyük bir dirençle karşılaştık. Hiç kimse kullanmak istemedi. Hatta Biyosidel Kongresi'ne katıldım. Bir profesör arkadaşım var ilkokuldan. O beni zorla Biyosidel Kongresi'ne yaptı. Biyosidel Kongresi'nde sunum yaptık. Daha sonradan oradaki sunumda da işte insanlar bilimsel gerekçeleriyle bir şey anlattığınızda hemen karşınıza dikiliyorlar. Neyse ben de yapmadım. Zaten iklimlendirme sektöründe çok yoğun olduğum için kendi haline bıraktım. Bilen gelip alıyor diye. Hatta o profesör arkadaşım en sonunda beni aradı. Hemen bana bir tane gönder dedi. Niye dedim ne oldu? Burası patladı dedi. 2000 kişi var hasta dedi bunların hepsi. Ben de muhatap olmak istiyorum. Bari dedi kendi odamı kurtarayım sen bana gönder dedi. Gönderdik. Ozonla ilgili çalışmalarımız öyle başladı. Şu anda yurt dışında belli yerlerle görüşüyoruz. Onda birkaç level değişikliği var. Birincisi balıklar yani su içerisindeki çiftlikler, balık çiftliklerinde
oradaki sterilizasyonu sağlamak. Bu arada insanlar gözlüyor ya, o kadar büyük bir alanı nasıl ozonlayacaksın? Ren Nehri ozonlanarak kirliliği engellenmiş bir nehirdir. Fransızlar koca Ren Nehri'ni gerçekten çok ihtişamlı bir nehirdir. Orada kullanıyorlar. Onunla ilgili çalışmalar yaptık. Bazı tasarımlar yaptık. Öteki taraftan gıda sektöründe süt ürünleriyle ilgili çalışmalar yaptık. Onlar sürüyor. Bir ara biliyorsunuz Araplar atlara çok meraklıdır. O at yetiştirmek onlar için çok uçuk kaçık bir öneme sahip. Onların hayvanların altındaki otlar tabii hayvanların pislikleriyle sürekli olarak muhatap oluyorlar. O atlar da onun üstüne çöktüğü zaman ayaklarındaki o çatlayan derilerden sürekli enfekte oluyor. O enfeksiyonu yok edebilmek için samanların, keza yemlerin sterilize edilmesi, tavuk çiftliklerinde çok önemli yapılması ile ilgili bayağı bir çalışma yaptık. Bilimsel literatürü taradık. İşte tahıl silolarında çalışma yapmak istedik ama oradaki silolar galvaniz olduğu için, bu da oksitlenmeye kolaylaştıran bir ürün olduğu için onlara giremedik. Eğer ki yapılırsa, kompozit malzemeden yapılırsa, çünkü tahılda çok ciddi verim kayıpları oluyor. Bir siloya koyuyorsunuz malzemeyi, %50'ye kadar yok olması çok söz konusu. Yani. Çünkü onlarla uğraşırken öğrendik ki o böcekler larva halinde tohumun içinde belli bir sıcaklıkta belli bir süreyi geçirince 15-20 gün bu larvalar hareketleniyor, pupaya dönüyor ve içinden çıkıyorlar. Tohumun içinden, ya dışarıdan gelmiyor. Dışarıyı istediğiniz kadar kapatın. Ve başlıyorlar tahılı yemeye. Ne güzel işte. Bütün yiyecek elinin altında. Yani gibi düşünün kendinizi. Bütün yiyecekler açık elinizin büfe. altınızda, açık büfe. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Onları bir Brezilyalı bilim adamı grubu üstünde çalışma yapmıştı. Yaklaşık eşit biz de öyle bir tasarım düşünmüştük. Onlar üstünde çalışma yaptık. Orada oksidasyonu geçemediğimiz için durmak zorunda kaldık. Atmosferden su hasatı konusuna uğraştık. Onaran teknolojinin o teknoloji kısmı bunlar. O da şöyle, küresel ısınma en basit anlamıyla yerkürenin ısınması. Şimdi yerküre ısınınca yerkürenin içindeki su kaynakları ve yüzeydeki su kaynakları buharlaşıyor. Bu su buharı atmosfere yayılıyor ve atmosferde yer çekimi olduğu için uzaya gitmiyor. Yer çekimi olmasaydı, uzaya gitseydi bitmiştik. Yani dünyada yaşam bitmişti. Ama su yer değiştirmiş vaziyette. Eskiden 20 metreden 50 metreden su çıkarttığımız kuyular şu anda 400-450 metreye, bazı yerlerde 800 metrelere kadar indi. De şöyle belki gözünüzde canlandırayım. Dünya üzerindeki su kütlesinin sadece %2'si tatlı su. Yani tuzlu olmayan su. Bu tatlı su içilebilir su manasına gelmiyor. O tatlı suyun da %2-3'ü içilebilir su. Ama atmosferdeki su buharının damıtırsanız %100'ü içilebilir su. Ve atmosferde yaklaşık olarak dünya nehirlerinin 10 katı kadar su buharı birikmiş vaziyette. Birdenbire en olmadık yerde geçenlerde biliyorsunuz Dubai'de sel bastı. Bunun sebebi atmosferde çok miktarda su buharının bulunması. Soğuk hava geçişleriyle karşılaştığında 100 kilogram yağmur düşecek yere bir anda 1100 kilogram yağmur düşüyor ve sel oluşturuyor. O sel de bir işimize yaramıyor. Sadece yıkıyor ortalığı. Bütün ürünleri mahvediyor. Bizim başka bir çaremiz yok. İnsanlık olarak o su buharını geriye suya dönüştürüp ekolojik çevrimin içine koymamız lazım. Keza aynı aslında bunun olma sebebi de İnsanlık olarak biz teknik ismiyle antropojen çağ. Antropojen dominant bir varlık olarak insanların ilk defa dünya üzerinde hakim olduğu ve onu değiştirmeye başladığı dönem. 6 defa dünya yıkım geçirmiş. En çok bilinen dinozorlar dominant olmuş. Bu ejder benzeri hayvanlar vesaire, algler dominant vaziyete gelmiş. Ama onlar dünyayı yok edememişler. Biz yok etmeye doğru gidiyoruz. Nasıl yapıyoruz?
çok yüksek miktarda karbon emisyonuna neden oluyoruz. Karbon yayılımına neden oluyoruz. Dünyaya gelen güneş ışınları dünyaya çarpıp yansıyarak uzaya gidiyor. Fakat biz havadaki karbon miktarını yüksek tutunca yansıyan ışık o karbondan aynı etkisiyle tekrar dünyaya geliyor. Şimdi bizde teolojik bilgi yanlıştır. Yani önce havaya, sonra suya, sonra karaya cemrediyor. Hayır, önce gelen güneş ışığı sert yüzeye çarptığında karaları ısıtır, o denizleri ısıtır, o havayı ısıtır. Aksi takdirde uçakta yukarı çıkınca eksi 50 derece sıcaklık olmazdı. Bu ışığı biz yansıtamazsak dünya ısınmaya devam edecek. Hele ki tam tektonik plakaların birleşim noktasında olan bizim ülkemiz gibi ülkelerde depremler eksik olmayacak, yanardağlar patlayacak. Onun getirdiği aşırı ısınmalarla tekrar muhatap olacağız. Buzullar eriyecek. Buzullar eriyince okyanus akıntıları yön değiştirecek. Her türlü problemle boğuşacağız. Bu konu pek Amerika'daki insanları ilgilendirmiyor. Onlar sadece petrolü biz alalım, işte yapalım. Nadir elementler de bizde olsun düşüncesindeler. Ama bu bir çözüm değil. Yani sonuç itibariyle dünyanın en vahşi fırtınaları Amerika kıtasında oluyor. Onunla da baş etme şansı yok. Yani ona bomba falan da atamıyorsunuz. De yapamıyorsunuz. Bu sistemden baş etmenin şu anda işte sınırda karbon uygulamalarıyla bu işlemler başladı. Amerika kıtası dışında kaldığı için istediğimiz etkiye henüz çok uzağındayız. Ama onun yolu açıldı. Bilimsel olarak nasıl bir çalışma yapılacağımız yolu açıldı. Sadece Türkiye'nin buna çok hızlı bir şekilde ayak uydurması lazım. Siz biliyorsunuz florlu sera gazlarında biz o konuda hiçbir akredite kurum yokken ortada işte İSEDA ismindeki derneğimizde bakanlıkların da oluruyla, anlaşmayla teknisyenleri eğitip onları belgelendirmiş ve sektörün devamlılığını sağlamıştık. Aynı şekilde aslında sınırda karbon uygulamasında da şu anda Türkiye'de doğrulayıcı firma yok. Bu şu demek, ben geliyorum sizin firmanıza ilk önce karbon emisyonu ne kadar harcadığınızın hesabını yapıp size veriyorum. Bu yeterli mi? Değil. Bir doğrulama firması gelip onu doğrulaması lazım. Türkiye'de şu anda doğrulama firması yok. Doğrulayıcı var. Birkaç arkadaşımız var. Ama doğrulama firmalarının hepsi yabancı. O doğrulamayı yaptıktan sonra siz bu malınızı götürüp yurt dışına satacağınız zaman diyorsunuz ki bak bu da benim karbon miktarım. Şimdi o doğrulamanın çok nitelikli yapılması gerekiyor. Karşınızdaki ne güzel doğrulamacıya siz bunu yaptırmışsınız. Ben şimdi hiçbir şey sormuyorum. Senin dediğini kabul ediyorum demiyor. Tam tersine diyor ki bu doğrulama yaparken şu kalemi nasıl hesapladın diyor. Yanıtlayamazsanız diyor ki o kalemin üstüne çizgi çektim. Onun en yüksek değeri dünyada şu rakam. Bunu kullanacaksın şimdi diyor. Ve bir müddet sonra sizin 10 liralık ürününüz bir anda 15 liraya çıkıyor. Ben de diyor ki bunu 13 liraya Polonya'dan alıyorum. Onun karbon miktarı da düşük. Ben 10 liraya satacaktım. Önemli değil diyor. Senin 5 liralık karbonun var. O yüzden senden almıyorum. İster beğenin ister beğenmeyin alacağı o taraf. O zaman o 5 liralık karbon hissesini gidip onlardan satın almanız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda eşdeğer karbonun tonu $70 falan. Öyle ucuz bir şey de değil. Siz bunu aldığınızda zaten sizin fiyatınız yükselmiş veya o $10 bile satamaz vaziyete gelmiş oluyorsunuz. Tabii ki bunun çok derece nitelikli yapılması lazım. Bütün bilimsel verilerin doğru kullanılması, yöntemlerin doğru kullanılması lazım. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz bir yandan. İşin teknoloji kısmındaki şeyler böyle. Pandemi sonrasında özellikle şimdi ozon cihazları ürettik. AVM'ler %100 taze havalı cihazlar talep edildi ama tasarımlarda bir değişim oldu mu? Yok. Olmadı. Sanki hiç pandemi yaşamadık. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim ülkemiz, daha doğrusu belli sabit sistemler var. Bunlar çok uzun süredir kullanılan sistemler. Kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Çünkü insanlar kendileriyle özdeşleştirip kendilerini eleştiriyor zannedebilirler. Ama muhafazakarlık dediğimiz şey
bir öncekine ne kadar bağlı kaldığınızdır. Bir önceki doğruysa ve siz doğruya bağlı kalıyorsunuz, ne güzel. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama bir önceki teknolojinin doğrusu olabilir. Veya yanlış olabilir. Siz de ona sadık kalacağım dediğinizde zaten teknolojik ilerlemeyi durdurmuş olursunuz. Bir, ve bunun getirdiği sorunların hiçbirini görmezsiniz. Bilim hiçbir şekilde kabul etmez. Yani bilim biraz işin felsefesine girecek. Karl Popper'ın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Tüme varım metodunu reddeder. Çünkü tüme varacağınız zaman siz ilk önce diyorsunuz ki ben bunu kabul ettim. Şimdi bunun üstüne bunu ekledim. Bunun üstüne bunu ekledim. O kabul ettiğin değiştiyse ne olacak? Veya yanlışsa ne olacak? Tümden gelimde ise her bir aşamayı sorguluyorsunuz. Şimdi biz özellikle sektörde sorgulamaya başladığımızda, İSA'da sektörün sorgulayıcısıydı. Onu sorgulamaya başladığımızda çok büyük bir rahatsızlık oluşuyor. %100 taze hava diyoruz, değil mi? Tamam. Virüs neredeydi? Hava. Evimizin içinde miydi? Yok, hayır, dışarıdan geliyordu. %100 taze hava dediğinizde zaten siz onu alıp içeri soktunuz. Niye %100 taze hava ilanı? Bilimsel açıklaması şu. Siz HEPA sıklığında bir filtre kullanırsanız %99,9999 işte giden HEPA 13, 14 neyse şeyiniz bir filtre kullanıyorsunuz. Ne işe yarıyor? Virüs o kadar hafif ki kendi ağırlığıyla hareket edemiyor. Ancak bir toz tanecinin üstüne konarsa hareket edebiliyor. Şimdi o toz tanecinin üstüne konup hareket eden virüs HEPA filtre tarafından tutuluyor. Tutulduğunda bu tarafa geçmediği için siz kendinizi güvende yapıyorsunuz. Çok güzel. Buraya kadar son derece gibi gözüküyor. HEPA'nın neydi? %99,9999'du. 4-0 yani 10.000 metreküplük bir hava hareketiniz varsa ki en az var 1 metreküp hava hiçbir yere değmeden geçti manasına geliyor. 1 metreküplük havanın içerisindeki virüs miktarı o kadar çok ki zaten siz bunu yapmanızın hiçbir manası kalmadı. Bu birincisi. İkincisi, bütün o tozlar virüslerle beraber deyin ki üstünde duruyor, filtrenin üstünde duruyor. Filtre zaten dolacak çok kısa sürede. Değişim süreci. Kim değiştirecek onu? Servis. Siz onu söktüğünüz anda oradaki virüslerin hepsi birden içerisine girdi. Artık orada bir de virüs kolonisi yarattınız. Yaklaşık 18 gün Covid virüsü kendi lipid membranındaki proteini yiyerek hayatta kalabiliyor. Hiç beslenme şansı yoksa yani yakında bir virüs bakteri vardı onun içine attıysa kendisine orada hiç derdi yok. O süre çok uzuyor da hiçbir şeyden fayda yoksa o kendi membranından besleniyor. 18 günden önce siz onu söküp de içeri gönderdiyseniz koloni gitti içeriye demektir. Dolayısıyla filtreyle hiçbir virüsü engelleyemezsiniz. Ameliyathaneler de böyledir. Niye ameliyathane mikrobu diye bir şey var? Madem tutuyorsun mikrobu, ameliyathane mikrobu diye neyi adlandırıyorsun? Bunu yok edecek yönelmeniz lazım. Yani virüsü yok etmiyorsanız sadece yerini değiştiriyorsunuz demektir. Onu da değiştirdiğinizi zannediyorsunuz demektir. Tam tersine besliyor da olabilirsiniz. Dolayısıyla bu tip şeyleri konuştuğunuz anda herkes hemen karşınıza çıkıyor. Özellikle hatırlayın bir sürü kimyasal çıktı. Herkes eline eldivenleri geçirdi, bezlerini aldı. Her tarafı kimyasallarla sildi. Şimdi bu masayı sterilize ettiğimizi düşünün. Elinizde bir bez var. Çok etkili de bir kimyasal var. Bu kimyasalların nasıl aileleri yok ettiğini de gördük. Hadi oraya kadar gitmeyin. Daha kullanalım. Her tarafını sildim. Altını sildim, ayaklarını sildim, her şey pırıl pırıl oldu. Zaten bu masayı silmek yaklaşık yarım saatten fazla sürer. Dışarıdan da arkadaşımız içeri girdi. Onunla mı sileceğiz? Onda da virüs var. Bir tanesi üstüne düştü masanın. Benim yaptım, ben geçmişi sildim. O anı kurtaramıyorum. Ama ozon ajan olarak havada. Ve havada bozulma süresi uzun. Ozon 36 saate kadar gidebiliyor. Suda 6 saate kadar düşüyor.
havada ozon varsa, siz üstünüzde virüsle girdiyseniz ozonu zaten siz ozonu tutsanız da o 3. oksijen atomu sıçramaya meraklı. İlk bulduğu radikale, yani kendinden olmuyor. Hatta kendinden olana 2 tane oksijen de birleşiyor. Kendinden olanı sıçrayıp onu yakarak imhasına gidiyor. Ben gaz fazında olduğum için onu her tarafa veriyorum zaten. Her tarafa verdiğim için de beni olduğu gibi steril bir ortamda tutuyor. Şimdi bunu gidip söylediğinizde duruyorlar. Ha iyi de ozonu biz kontrol edemiyoruz. Ne yapalım? Biz bunu UV ile yapalım. Tamam UV ile yap ama UV ışınını gönderdiğinde, yani bu mikrop olsun, ben bu UV ışınını da mızrak olarak attım ve vurdum. Çok zor, birazdan anlatacağım. Vurdum, öldü mü? Hayır. Üstünde o etkinin belli süre kalması lazım. Kolay hesaplama yapmak için 1 saniye diyelim bu şeye. Peki havayı ben hangi hızda geçiriyorum? 4 metre bölü saniye. Yani 1 saniye üstünde o ışını tutabilmem için 4 metrelik bir tüp yapmam lazım. Her taraftan UV vermem lazım. Şimdi oradan öteki tarafa geçiyoruz. Bir toz zerreciyle virüsü karşılaştırırsanız yaklaşık 80 metre yüksekliğinde bir tepenin yanındaki insan gibi düşün. Bu da en yani o Everest'e kadar çıkar o büyüklük. Ona bir şey demiyorum. 60 nanometre ne olacak? Toz partikülünün ne kadar olduğuna bakar. Şimdi o tepenin arkasında da sizin elinizde ok var. Beni vurmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar başarılı olabileceğinizi siz düşünün. Mümkün değil böyle bir şey. Yani hiçbir engel olmasa bile zaten siz ona ulaşamayacaksınız. Ulaştınız, zaten 4 metre tüpü nereye koyacaksınız? Ki 4 metre bölü saniye düşürülmüş bir hızdır. Yani 16 metre saniyede de hareket eden canavar gibi santrallerimiz var. Dolayısıyla bunun olma şansı yok. Ama UV tüpü çok kolay. Hemen orayı söküyorsunuz, oraya bir tane tüp takıyorsunuz, bütün virüsler öldü. Hayır, ölmedi. Sadece sen kendini kandırdın, sonra beni kandırdın. Sonra ikimiz birden hasta olup hastaneye gittik. Ve bunu bilimsel bir tabanda insanlarla tartışamıyorsunuz. Karşınızdaki kim olursa olsun. Yani ben o Biyosfer Kongresi'nde sunumdan sonra soruları aldım. Biliyorum geliyor soru, UV'cilerden geliyor. 0,1 ppm sınır eşik değerini söylemişim. Onlar da dediler ki bakanlık 0,05 diyor. Ben dedim ki bu 0,05 değerini bakanlık nereden buldu bilmiyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün dünya üzerindeki tüm iş güvenliği standartlarını yapan kurum OSA. OSA bunu söylüyor. Bizim bakanlık yarısını söylüyor. Bakanlık neye dayanarak bunu söylüyor bilemiyorum dedim. Oradan bir profesör çıktı. Dedi ki bu scientific bilgidir dedi. Yani bilimsel bilgidir dedi. Ben dedim ki scientific bilgiler bizim bakanlıktaki personelin aklından çıkan ve ağzından çıkan sözler değil. Onlar bütün dünyanın üzerinde hemfikir olduğu standartlardan geliyor. Onu da biraz önce size ekrana yansıttım. Bir daha göstereyim mi dedim. Küt diye oturum kapandı. Yani bilimsel bir şey anlattığınız zaman, bilimsel verilerle desteklediğiniz zaman insanlar bundan hoşlanmıyorlar. Çünkü benim dediğim olsun mantığının dışına çıkıyorsunuz. Orada artık onun dediği olmuyor. Aynı şey ameliyathanelerde geçerli, söylediğiniz gibi taze havalarda geçerli vesaire. Bir başka pandemi geldiğinde, ki şu anda da bayağı bir pandemik ortamdayız. Sadece ismi ve öyle değil. Her gün şu kadar kişi öldü denmiyor. Tekrar ön plana çıktığında tekrar geri döneceğiz, onlarla uğraşacağız. Az önce söylediğiniz bir şey var, muhafazakarın bir tanımını yaptınız. Evet. Eski doğrunun doğru olup olmadığı bir önceki doğruyla bağlantısı. Yani pandemi ve sonrası için şu andaki sistemler yurt içinde ve yurt dışında şunu diyor mu mesela, ya ozon kullanın, ultraviyole kullanın, bir şey kullanın. Yani mevcut sistemleri geliştirin. Bir daha böyle bir şey yaşamayalım. Ya AVM'leri kapatmayalım, evlere kapanmayalım veya ofisleri kapatmayalım gibi. Ya mesela şu bana çok komik geliyor. Şimdi mühendis değilim ben, tabii ki teknik bilgi olarak çok değilim ama mesela bir klima santrali tasarımında İstanbul için en düşük sıcaklık kaç derece tasarlanırken?
Soğutma olarak mı diyorsun? Isıtma olarak eksi 3 alırsınız. Şimdi İstanbul eksi 3'ü görüyor mu sizce? Hayır tabii ki görmüyorum. Demek ki bir tasarımsal israf mı var? Şöyle işte aslında bir önceki şeyimi tanımlamamı değiştireyim. Çünkü bilimde doğru diye bir şey yoktur. Bilimde geçerlidir tanım. Yani ben ortaya bilimsel verilerle bir hipotez koyarım. O hipotezimi gene bilimsel yöntemle savunurum. Bu savunuya mükemmel bir çalışma. Ben Einstein olayım fark etmiyor. Einstein olarak ben bunu söyledim de kabul mü oldu? Hayır olmadı. Onu eleştiri gelmesi lazım. Mükemmel bilimsel bir çalışma var ve hiç eleştiri gelmediyse o bilimsel şey olarak kabul edilmez zaten. Eleştiriler gelecek. Eleştirilerde yani doğru eleştiri olabilir, eksik eleştiri olabilir, yanlış eleştiri olabilir. Bunlara yanıtlar verilir. En sonunda ortaya bir doküman çıkar. Ne kadar çok eleştiri aldıysa o kadar geçerlidir. Ama tanım geçerlidir. Yani o an için bu geçerli. Bundan bir zaman sonrası için gene geçerli olabilir veya geçerliliğini yitirebilir. Bir başkası başka bir öneriyle gelebilir. Zaten mesela şu anda özellikle Amerika'da çok iyi bilim insanları var. Onların yazdığı kitaplar da var. Onlardan bir tanesini, bir yazarı sürekli okuyorum. Hani ismini yanlış telaffuz etmeyeyim diye şu anda şey yapamam. Birazdan söylerim. Beynin gelişimi üzerine ve insanın yaratıcı bir varlık olması üzerine çalışmalarını anlatırken orada bükme diye bir tabirde bulunuyor. Diyor ki çok az şey sıfırdan yaratılmıştır. Sıfırdan birinin aklına bir şey gelip de sıfırdan bir şeyi çok az kişi yaratmıştır. Genelde mevcut da elinde olanlarını bükersin, değiştirirsin, yeni duruma adapte edersin. İnovatif deriz sonra da. Aynen. Sonra buna dersin ki şimdi yeni geçerli bu. İşte TikTok ortaya çıktığında oradan okuduğumdan aktarıyorum. O zaman bütün yani paket tek seferde gönderiliyormuş. Öyle bir veri yolu yok. Ne yapacaklar? Demişler ki tamam biz bunu tek seferde de göndersek bu bizim gönderme hızımızla karşıdakinin açıp seyretme hızı arasında çok büyük fark var. Ne yapalım? Biz bunu parçalara bölelim. Parçalar halinde gönderelim. Adam birinci parçayı seyrederken ikincisi gitsin. İkinciyi seyrederken üçüncüsü gitsin. Canı sıkılıp kapattıysa bütün veri yolunu adama ayırmayalım. Dolayısıyla tüm şeyler, videolar şu anda bizim elimize böyle geliyor. Muhtemelen siz de bunu yayınlarken o şekilde yayınlayacaksınız. Şimdi bu yeni bir şey mi icat etti? Hayır. Mevcut tümüyle kullanılabilir hale getirdi ve onu bükerek yeni bir geçerli sistem oluşturdu. Birisi söylemişti geçenlerde, Amerikalı yine bir bilim insanı. Yani icat edilecek her şey icat edildi zaten. Ona pek katılmıyorum. Şöyle, biz bundan 20 sene önce şunu derdik. Son 500 yıl içerisinde ortaya konmuş bilimsel gelişmenin 500 katı şimdi 50 sene içerisinde konuyor diye. Bu süre sürekli geriye doğru geliyor. Artık her sene korkunç bir bilgi birikimi geliyor. Hani yayından önce konuşmuştuk. Mühendis doktor bir oğlum var. Onun bana anlattıklarının çoğunu izlemekte zorluk çekiyorum. Bazen kopuyorum. Bazen bir dakika diyorum, onu sen şuna benzeterek anlat şimdi bana diyorum. Çünkü bahsettiği şeyler benim algı seviyemin üstüne çıkıyor. Şimdi öylesine gelişmeler var ki nadir element diyoruz. Ne demek o? Kimse yanıtlayamıyor. Nadir elementlerin en başlıcası neodyum veya neodymium ismiyle bildiğimiz, normalde mıknatıs özelliği göstermeyen ama yüksek bir manyetik alan altında kaldığında çok güçlü bir mıknatısa dönüşen bir element. Ve bu element bizim tüm elektrikli arabalarımızda, tüm klimalarımızdaki bizim DC inverter adıyla bildiğimiz normalde brushless motorlarımızda, telefonlarımız, aklınıza gelen her yerde kullanılıyor. Hatta şu anda süper iletken dediğimiz, yani 0 derece Kelvin civarına kadar soğutulmuş ortamlarda direnç oluşturmayan iletkenler oluşturuyoruz.
Ve o direnç oluşturmayan iletkenler manyetik alan altında kaldıklarında çok hassas yanıtlar veriyorlar. MR sistemlerinde bunlar kullanılıyor. Bunun gibi korkunç gelişmeler var. Şimdi kim her şeyi icat etmiş, onu kim söylemiş bilmiyorum ama uçuk kaçık bilgi geliyor. Yani gidin internete basın, son 30 yılın patent şeylerine bakın. Miktar, yani başvurusu yapılmış, kabul edilmiş patentlere bakın. Çin en diplerdeyken şu anda Çin en yüksek miktara çıktı. Amerika'nın 1,5 katı patent üretiyorlar. Tabii ki değişecek. Yani dünya üzerinde bunun stabil kalması zaten istenen bir şey değil. Fakat korkunç miktarda bir bilgi üretimi var. Korkunç miktarda. Yani şu anda kuantum soğutma sistemlerinden bahsediliyor. Oradaki kullanılan lazerin bu dizilimleri nasıl değiştirdiğinden bahsediliyor. Onları da anlamakta biraz zorlanıyorum. Kuantum mekaniği başka bir mekanik. Ama bilgi üretmiyor. Ama hiç katılmıyorum. 3-4 yıl önce Metaverse konuşuluyordu. Şimdi Metaverse konuşulmuyor. Yapay zeka konuşuluyor. Kuantum soğutma sistemleri diyorsunuz. 3-4 yıl sonra ne konuşulacağını kimse şu anda yani göremiyor. Bu sizin şeyinizden alakalı. Siz sistemden ne talep ediyorsunuz? Dolayısıyla neyi tasarlayacaksınız? Şimdi biz böyle mikrofonlarla konuşuyoruz. Sesin kalitesi ne güzel. 2 gün sonra küçücük bir mikrofonu yakamıza taktığımızda, aynı kaliteyi yakaladığımızda bunlarla mı konuşacağız? Hayır, onları takacağız. Şeylerde de yani 200 küsür kilometreden son derece kaliteli optik görüntü elde eden sensörler var. Hatta bir arkadaşımız bir tasarım yapıyordu. Bundan üstelik de bahsettiğim 20 sene önce. Sensörü elinize alıyorsunuz, basıncı ölçüyor. Merdivenin başındasınız. Bir basamak yukarı çıkıyorsunuz. O bir basamaktaki basınç farkını size söylüyor. Dolayısıyla sizin yükseklik olarak nerede olduğunuz şak diye 3 boyutlu tasarımlarda kullanılmak üzere verebiliyor. Şimdi İhtiyacınız yoksa böyle bir şey. Sana ne olacak? 5 basamak yukarıdayım, 10 basamak alttayım, o değil. Ama ihtiyacınız varsa bu çok büyük bir çalışma. Çok büyük bir ilerleme. Bunlar sürekli gelişecek yani ve artarak gelişecek. Öyle azalarak falan değil. Bir de az önce söylediğiniz karbon. Şimdi sınırda karbon uygulaması 2030'da galiba Türkiye'de. 2026 1 Ocak'ta başladı belli sektörler. Az önce yani Avrupa'ya mal satıyorsanız başladı. Şimdi bir sistemden bahsediyoruz. Bir doğrulayıcı, bir de doğrulayan. Hayır, bir hesaplayan var. Yani ben karbon ayak izi hesaplama uzmanıyım. Ben hesapladım. Size dedim ki buyurun Deniz Bey, sizin hesabınız bu. Sizin fabrika bu kadar karbon oluşturuyor. Onu alıp doğrulatmak zorundasınız. Doğrulama firması geliyor. Diyor ki tamam, Uğur hesaplamış da bak burada şu veriyi doğru yerden almamış. Bu hesabı doğru şekilde yapmamış gibi. Hesabı yapmak o kadar değil. Bunlar ampirik formüller. Ama tabii ki hassas hareket edilmesi lazım. Ama yorumlarken yani çünkü orada bir sabit yanma sistemleri var. Kazanınız var vesaire. Sabit hareket etmiyor. İkincisi hareketli yanmalar var. Üçüncüsü işlem yaparken ortaya karbon çıkartan bir kimyasal reaksiyonunuz olabilir. Gibi yaklaşık 6 maddedir. Ve onlarda da zaten tier 1, tier 2, tier 3 dediğimiz yani doğrudan ölçüm yoluyla ben bu değeri aldım. Faturada yazan değeri aldım. Oradan sana söylüyorum. Faturadaki yazan değerin TL karşılığından geriye dönerek hesapladım. Yok, ben daha akıllıyım. Faturadaki elektrik miktarı var zaten, onu söylüyorum sana. Faturada elektrik miktarı var ama o faturadaki elektriği sana veren kurum doğru yazmış mı ne kadar karbon oluşturduğunu. 3 varsayılan, yani ben bu kadar benzin kullanıyorum, bu da yaksa şu kadar yakar, o en tepe değer, o başımızın en büyük belası. Bunun da aslında şöyle bir şey var, deyin ki bütün ana kalemlerinizi çok hassas yaptınız. Bir tane araba var. Arabanın günlük ne kadar kilometre yapacağını bilemiyorsunuz. Yaklaşık diyorsunuz 20.000 kilometre bir senede yapıyor. Biz de satıyoruz 20.000 kilometreye gence. Şimdi onu bu şekilde hesapladığınızda bunu doğru hesabınızda belirtmeniz gerekiyor.
Adam bu belirsizliği gördüğü zaman doğrulayıcı da evet burada belirsizlik var. Hesaplama doğrudur. Belirsizlik olduğu için şu değer alınmıştır dediğinde geçerli. Ama siz bunu belirtmediyseniz adam doğrudan üstüne çarpıyor, atıyor. Diyor ki bunun en yüksek değerini alacaksın. O da bu. Yani en kötü arabanın yaktığı oluşturduğu karbon emisyonu diyor. Ya bizim araba o kadar oluşturuyor. Tamam hibritti ama yani sen onu öyle yazmadın. Buradan golü yedin diyor. Zaten adam gol atmak için bekliyor. Çünkü karbon hisse de onda var, bende yok ki. Ondan alacağım. Hatta bizim borsamızın kurulması da buna bağlı. Çünkü siz diyorsunuz ki ben bu seviyedeydim, bu seviyeye çektim. Şimdi benim bu kadar karbon alacağım var. Bunun için yatırım yaptım ben. Kim söyleyecek bunu? Hesaplanacak, onaylanacak. O bizim kurulacak olan karbon borsamıza gidecek. Borsadaki harekette o bambaşka bir alan. O bizim alanımız değil. Biz teknik alandayız. Ona hiç girmeye düşünmüyoruz. Ama borsanın işleyebilmesi için benim veriyi üretmem lazım. Aksi takdirde habire gidip karşıdan almak zorundayım. Benim kendi ülkemde olabilir. Belki arkadaşlarımdan bir tanesi böyle bir çalışma yaptı. Ben gidip de Fransız'dan $70 alacağım ama kendi arkadaşımdan $50 alacağım. Dolayısıyla ben kendi ülkemin içerisindeki dinamikleri de kullanamaz vaziyetteyim. Peki bu süreçlerde görev yapacak yeterli insan kaynağına sahip miyiz? İnsan kaynağımız var. Ama o insan kaynağını organize etmemiz lazım. Yani hesaplayıcıları aktif hale getirmemiz lazım, eğitmemiz lazım, doğrulayıcılara şey yapmamız lazım. Devletin bu konuya önem verip firmaların önünü kapanmadan bir an önce bu konuyu çözmemiz lazım. Tüm yapıların, tüm organizasyonların kurulup işler hale gelmesi lazım. Biz bunları söylediğimizde bir de hani bu şeyde karbon yasası ile beraber maden yasası da içine sokulunca iyi niyetli fakat yanlış yorumlayan insan, karbon şey var ya diyor, yasası var ya, işte onun yüzünden madenler var, işte onun yüzünden ağaçlar söküyor. Hayır, hiç alakası yok. Hatta tam tersi. Karbondan hemen sonra iki şey daha geliyor. Deforestation dediğimiz ormansızlaşma. Yani siz o işi yaparken ne kadar ormansızlaştırdıysanız aynı karbon gibi onun bedelini de ödeyeceksiniz. Fiziki olarak yapmanız lazım. Aynen. O fiziki olarak orada değil burada da yapabilirsiniz ama yapmanız lazım. Öteki taraftan da şey yapmanız lazım. İşte bu su kaynaklarını ne kadar tüketiyorsanız o su kaynaklarını yerine koymak için su hasadı yapmanız lazım. Onu da yapabileceğiniz yer deniz veya atmosfer. Denizden yaparsanız elinizde tuz kalıyor. O tuzu denize atsanız denizdeki hayatı yok ediyorsunuz. Karaya atsanız karadaki hayat yok oluyor. Ama atmosferden aldığınızda olmuyor. Ve bütün dünyada şu anda bunun üstüne uğraşıyor. Peki şimdi Onuran'la ilgili sorulara biraz ara vereceğiz. Sizle ilgili sorular soracağız. Zor bir soru benim için. İşkolik misiniz? Evet. Daha doğrusu işkolikten çok şöyle. Ben teknolojiyle uğraşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Sevdiğim işi de tutkuyla yapıyorum. Eğer ki hani aynı şeyi bana tekrar yaptırırsanız o zaman işkolik olmam. Yani en kısa yoldan nasıl oradan uzaklaşırım ona bakarım. Ama yaptığım iş sürekli farklı uygulamalar. İşte ben bunu şöyle yapsaydım. Mesela Ankara'da şu anda bir proje var. Kafamın bir kenarında sürekli o dönüyor. Topraktan ısı transferi yapma. Toprak kaynaklı ısı pompası yapacağız. Onu VRF sisteme bağlayacağım. Bir de sıcak suyu da orada elde edeceğim. Oradan ısı geri kazanımı sağlayacağım gibi şeyler var. Onların hesaplamalarında hangi tekniği kullanacağım, hangi yöntemi kullanacağım onlara bakıyorum. Çünkü toprak altında PVC borular kullanacağız. Onların yalıtımı var, şeyi var. Hangi katmanda kullanacağız, ne kadar derine gömeceğiz gibi bir sürü şey var, problem. Şimdi bu bana çok büyük keyif veriyor. Beni bırak bir hafta sonra al, hiç umursamam bile, çalışırım. Peki bu... Ama tekrarlanan bir çalışmaysa... Yok, olmaz. Peki iş dışında bir şeylerle meşgul olabiliyor musunuz?
Valla hobiler? iş yerime çok yakın bir spor salonu var. Hemen bizim alt sokakta. İsmini veremiyorum herhalde bu Yo, tip yayınlarda verebilirsiniz, sorun şeyde. Buraya gelirken yeni bir senelik üyeliğimi yeniledim. Dinlediniz. Mümkün olduğu kadar orada şey yapıyorum. İşte fazla yüklenmeden egzersizlerimi yapıyorum. Genelde işte sporla alakam orada kalıyor. Fırsat buldukça yazın işte 3 gün 5 gün ve 10 gün gidersem bayağı büyük bir olay oluyor. Stres olur. Antalya'ya gidip biraz yüzüyorum, şey yapıyorum. O bayağı şey oluyor. Eşim de çok seviniyor ama hemen hemen pek öyle 10 gün gidemiyoruz. Anca bayram falansa. Peki bugün tekrar üniversite sınavına girecek olsanız aynı bölüm ve aynı sektör olur mu? Tercih eder miydiniz? Şimdi şöyle, benim girdiğim zamanda şu anda olan bölümlerin hemen hemen Çoğu hiçbiri yok. Çoğu yoktu. Yani Enerji mühendisliği hatta yoktu. tabii yani biz elektrik dediğinizde o zaman dediğim gibi yok gelince elektrik, elektronik ana bilim dalı vesaire böyle süslü süslü isimleri oldu. Tabii ki şu anda olsa mesela mekatronik çok bambaşka bir dal. Her yöne evrilebilen bir dal. Robottan tutun da iklimlendirmeye, şeyden tutun da işte tasarımdan tutun da uygulamaya çok geniş bir alana basıyor. Tabii ki o tip dalları değerlendirmek isterim. Eğitim modeli olarak soruyorsanız aldığım eğitim modelinden çok memnunum. Şu anki üniversitelerde sadece ezberin mükafatlandırıldığı eğitim modelinde eğitim görmeyi hiç istemem. Ezberim hiç iyi değildir. Peki şu anda yeni mezun bir mühendis yanınıza gelse ona ne önerirsiniz, ne tavsiyede bulunursunuz? Şimdi şöyle bu bana şeyi hatırlat. Bu işte bir sürü toplantılar yapılıyordu ya ortak. Ben de kürsüde bir şeyler söylüyordum. Oradan bir proje çalışan bir firmanın sahibi bana dedi ki hocam bırak onları, sen dedi işte çocukların gelişmesini falan bırak dedi. Bak dedi bu çocuklar geliyorlar dedi. Bir sene dedi bilemedin 2 sene bizim yanımızda çalışıyorlar. Sonra gidiyorlar karşımıza iş Rakip yeri oluyorlar. açıyorlar, rakip oluyorlar dedi. Neyi soruyorsunuz dedim. Yani bu tespit yaptın, şimdi de soru ne dedim. Sen bunu nasıl çözeceksin dedi. Niye çözeyim dedim ya. O çocuk yeni mezun gelip senin bilgi seviyene bir senede ulaşabiliyorsa adama madalya ver. Bir de yardımcı ol, iş yeri açsın diye. Bunun şey yapılacak bir tarafı var mı? Neyini engelleyeyim? Tam tersine o çocuklar bilgi alsın diye biz yırtınıyoruz. İkincisi dedim, bunu siz seçtiniz zaten. Niye? Çünkü makine mühendisi olmak istiyorsunuz hala. Niye? Makine mühendisi dediğiniz zaman gemide yapıyor, uçakta yapıyor, asansörde yapıyor, iklimlendirmede yapıyor. Bunların hepsi cebinizde dursun istiyorsunuz. Sonra bir makine mühendisi yanınıza geldiğinde ise diyorsunuz ki hayır, sadece sen benim dediğimi yap ve ben sana sınırlı bir ücret ödeyeyim. Niye? O sizden daha mı aptal? Tabii ki o da sizin yaptığınızı yapıp kendi gelirlerini arttırmaya çalışacak. Şimdi soruya dönersek niye bunu anlattım? Bundan sonuç elde etmeye kalkarsanız bir nicelik enflasyonuna giriyoruz. Nitelik değil. Nitelikte mühendislerimize hiçbir lafım yok ama ortada bir yoğun bir mühendis nüfusu var. Şimdi o mühendis nüfusunun içerisinde sadece ben mühendisim, işte önüme bir şeyler gelsin ben imza atayım derseniz o zaman en düşük yeteneklere sahip mühendisle sizin aranızda bir fark kalmıyor. İkiniz de mi imza atıyorsunuz çünkü. Dolayısıyla ben gidip seni seçmem. Ne zaman seni seçerim? Sen en yetenekli olduğun için kendinin ve çalıştığın firmanın önünü açabildiğin zaman. Bunu yapabilmen için de sürekli çalışıyor olman, sürekli kendini geliştiriyor olman lazım. İster benim yanımda, ister başkasının yanında kendini geliştirebileceğin ortamı yakaladığın zaman o ortama sıkı sıkıya sarıl. Kendinin yetişmesi çok para kazanıyor olabilirsin ama kendini yetiştiremiyorsundur. O ortamda durma. 2 gün sonra biri gelip senin yanına daha ucuzunu verecek
ve seni gönderecek. İlk seni gönderecekler. Yani genelde firmalar küçülmeye gittiğinde, genelde firmalar yeniden yapılanmaya geçtiklerinde ilk yaptıkları şey budur. Bana maliyetleri ne? Bunların maliyeti fazla, bunlarınki düşük. Bunlar nasıl? Ya yaklaşık işte aynı işi yapıyordu. Hemen bunları çıkart. Eğer ki bunu senin fonksiyonun çok fazlaysa, bir dakika, onu kesinlikle onun yakınından da geçmeyin. Hatta kapısını kapatın, kimse uğramasın oraya. Niye? Çünkü o bana artı değer getiriyor. Artı değer teorisi dediğimiz şey, artı değer katmayan ne patron, ne çalışan, ne bir başkası hiçbir şekilde kendini güvenli bir alanda tutamaz. İstediğiniz yerin başında olun, fark etmiyor. Artı değer yaratacaksınız. Bunun için de çok çalışmamız lazım. Yani sürekli kendimizi geliştirmemiz lazım. Oradan peki şunu sorayım. Bizim bir sorumuz var. Siz de 40 yılı aşkın bir süredir sektördesiniz. 40 yıl boyunca pek çok bildiğiniz, tanıdığınız, belki iş yaptığınız büyük markalar vardı. Şu anda aramızda yok. Bunlar hangi doğruları yapamadılar? Hangi yanlışları yaptılar? Şimdi firmaları asıl tehdit eden konu, bir konuda dominant, yani baskın hale gelmek. Bir firmaya bakıyorsunuz, çok iyi kazan yapıyor. Tamam, çok güzel. Ne kazanı yapıyorsun? Katı yakıtlı kazan. Katı yakıtlı kazanı kontrol olanakların çok zor. Oradan sıvı yakıta geçiyor. Maliyet bir anda patladı. Oradan doğalgaza geçiyor. Tamam, burada optimize oldu bir şeyler. Fakat bir önceki yapı, o çok egemen olan yapı bunu durduruyor. Çok sevdiğim, yani her andığımda da rahmetle andım, Rüknettin Küçükçalı. Gerçekten bir sürü beraber çalışma yaptık. Her birinden de çok büyük keyif aldım. Rüknettin abi Buderus gibi bir firmanın distribütörüydü. Hatta sonunda Buderus geldi, ısısanı aldı. Sonra Bosch Buderus'u aldı. Böyle garip bir şey oluştu ortada. O sırada da işte Turan bağlantıları yaptı. Daikin geldi. Daikin geldiğinde Turan söyleyemiyor çalışan olduğu için. Rüknettin abi de söyleyemiyor. Çok güzel bir kitap çıkartıyorlar yüksek binalarda. İşte diye tesisat neydi tam ismi hatırlamıyorum. Turan bana bir doküman getirdi tekstil olarak. Dedi ki buna bir yorum yazar mısın? Baktım. Dedim ki Turan, eskiden olsa şimdi sen Daikin'a gittin, eğitim de aldın, şunu da yaptın, bunu da yaptın. Benim söyleyeceklerimin hepsini sen oraya yazarsın. Şimdi bana niye bunu yazdırıyor? Sen yaz abi dedi. Bak dedim, ben yazarsam o zaman dedim yapmam. Yani benim kalemim durmaz. Dur desen de durmaz. Ben bildiğimi yazarım. Ben de tam onu istiyorum. Abi yazar mısın dedi. Anlaşıldı dedim. Şimdi Rüknettin abiye yapmak istemiyor. Ver dedim, aldım, okudum, yaptım. Öyle ilginç tanımlamalar, öyle şeyler var ki bildiğin VRV sistemi kötülüyor. En sonunda ben de yazdım. Dedim ki bakın, bu bilimsel olarak yanlış. Ticari olarak yanlış. Etik olarak yanlış. Aynen böyle yazdım, gönderdim. Sonra karşılıklı konuştuk. Sağ olsun değer verirdi benim söylediklerime. Dedi ki ticariyi boş ver. Ondan sonra para kaybetsek de olur. Aynen bunu söylüyor. Üstelik de bunu söyleyen Rüknettin abi. Mümkün mü yani? Etik olanı da biraz tartışırız. Bu bilimsel olarak nasıl yanlış, onu söyle bana dedi. Dedim ki yani sen buradan elde ettiğin enerjiyi yakıyorsun ve bir ısı değeri elde ediyorsun. Ötekisinde ısıyı transfer ediyorsun. Isı değeri elde ediyorsun. Tamam, bu elektriği de yakmış gibi kabul edelim. İkisinin arasındaki fark ne? Çok yüksek. Niye ben senin kazanını tercih edeyim ki dedim. Yani ne gereği var? Üstelik de atmosferi kirletiyorum. Olur mu canım dedi. Yani sen dedi şimdi dedi evinde dedi bir VRV sistemi kurup da ısınır mısın dedi. Bizim evde dedim senin bana ciro primi olarak verdiğin kombi duruyor. O yıkılan evde duruyordu. Dedim o kombi duruyor.
Bu diyoruz. Hem de en iyisi diye bana verdin dedim. Onu dedim hemen sana geri veriyorum. Bana dedim VRV sistemi ver dedim. Mini VRV kuralım şimdi evet dedim. Sen ciddi misin dedi. Ciddiyim dedim. Hemen dedim. Hatta üstüne de 3-5 bir şeyler veririm yani sen abimizsin falan diye şey yaptım. Gülüştük. Baktı bana. Birinci senenin sonunda yanlış hatırlamıyorsam VRV cirosu, bu Derus cirosunu 5 milyon euro falan geçmişti. Sonra Rüknettin abi değişti. Evet dedi burada farklı bir şey var. Buradaki bizim bakış açımız yanlış dedi. Bunu yeniden değerlendirilmesi lazım vesaire. Ama boştan işte Daikin kapışınca Rüknettin abi de kendisini emekliliğe doğru çekince iş farklı noktalara gitti. Niye anlatıyorum? Orada ısrar ederseniz o zaman firma doğrudan uçuruma doğru gider. Hayır ısrar etmeyeceksiniz. Şu anda işte mesela kuantum soğutma sistemlerinden bahsediyoruz. Şu anda uygulama alanı çok düşük. Çok pahalı. Şöyle böyle. Şimdi kuantum sistemler devreye girince gaz ortadan kalkacak. Ne diyeceğim ben? Yok illaki biz gazı mı kullanalım diyeceğim. Öyle bir şey yok ki. O zaman ben bu sisteme nasıl evrilirim? Bu sistemi nasıl kontrol ederim? Bu sistemi nasıl uygularım? Onunla uğraşmam lazım. Uğraşmazsam ben de çöpe giderim. Dolayısıyla firmaları en çok şey yapan bu. Hala mesela bir eğitim vermiştim. Makine Mühendisleri Odası'nın bir şubesinde. VRF sistemi ayırdım bütün eğitimi. Anlattım. 2 saat boyunca bütün detaylarını iyi de bir mühendis katılımcı şey vardı. Birisi sürekli muhalefet. Soru soruyor, yanıtlıyorum. Niye? İşte sulu sistemlerdeki korozyonu engelleyemiyorsun. Orada bir hal değişimi yok. Dolayısıyla çok daha büyük çaplı borularla ısıyı transfer etmen lazım. Bu su zaten iyi bir ısı transfercisi değil. Anlatıyoruz, hepsini anlattık. Eğitim bitti. Herkes çok hoşnut. Ama hocam dedi bak dedi sana son bir soru soracağım. Sor dedim. Chiller sistem daha iyi değil mi dedi. Benim 2 saat anlattığımdan bu sonucumu çıkarttın dedim. Evet dedi. Tamam dedim sen chiller çalış. Ne diyeyim ki adama? Yani o değişimi reddediyor çünkü. Reddedersen chillerin uygulanabilir alanları hala var. Ama o alanın içine kapattın kendini demektir. Diğer alanlarda sürekli biz çözüm üreteceğiz demektir. Biz kendimizi aynı konuma sokarsak biz de şey yaparız. Firmalar için en zoru bu. Çünkü adam o konuda gerçekten bir numara olmuş. Şey yapmış. Şimdi, carrier. Alergo carrier diye şey. Arduman zamanı. Carrier dediğin zaman her taraf duruyordu. Şimdi sen o adama dersen ki bu sistemin sistem verimi %2'leri şeydi. 2 COP'si 2'de takıldı kaldı daha üstüne çıkmıyor. Sistem büyüttükçe de o COP aşağıya doğru iniyor. Tabii ki yanaşmayacak. Yanaşmadığında kendisini uçuruma doğru götürüyor demektir. Peki olanan teknolojinin geleceğinde gündeminde ne var? 2026 ve sonrası için. Şimdi şu anda elimizde biraz proje birikti. Bunun yurt dışında olanı da var, yurt içinde olanı da var. Böyle farklı özelliklerini kullandığımız birkaç zorlayıcı proje de var. Onlar beni memnun ediyor. Projelendirme safhalarını geçtik. Şu anda görüşme safhaları sürüyor. Onlar da biraz yoğun olacağız. Ama ben eskiden daha emek yoğun, yani kendi ekiplerini sürekli kendi içinde tutan bir yapıyı şey yapıyordum. Ona alışıktık daha doğrusu. Onu terk edinceye kadar çok zorlandım. Şimdi ise tasarım ve uygulama yönetimi olarak bütün çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Zaten bir sürü teknisyen, benim de yetişmesine katkıda bulunduğum bir sürü teknisyen var. Onlar da şey diyorlar, abi sen bu işlere bulaşma artık, onlar bizim işimiz, her şeye aldırma diyorlar. Ama mesela son yaptığımız şeylerden, villa projelerinden biri vardı. Müşteriye 2 defa
düzeltme yaparak söz verdik. Yani şimdi giriyoruz dedik, ondan sonra. En son artık kesin o gün girmemiz gerekirken ekip geldi. Üstelik de çok güvendiğim bir ekipti. Yanlış bir dil kullanarak biz şimdi gelmeyeceğiz, pazartesi günü geleceğiz dediler. Meğersem aileleri şehir dışındaymış. Onları alıp geleceklermiş. Ama o tam tersini bir de müşteri yanında söyleyince bana hemen toplanın gidin, geri dönmüyorsunuz dedim. Ondan sonra da hemen yanıma 2 tane bana yardım edecek arkadaş çağırdım. Ceketimi de çıkardım. Bütün villayı ben yaptım. Hatta herkes şok oldu. Abi dediler, ilk defa biz seni çalışırken görüyoruz. Hep gelip burada bir şey tarif edip giderdin sen. O hoşuma gidiyor fakat bunu yapmayacağım. O çocukların daha çok çalışmasına ve onların daha uzmanlaşmasına destek olacağım. Tasarım kısmında tamam ben varım, ofis ekibim var. Ama uygulama kısmında uygulama yönetimi olarak olacağım. Normal kanun emekli olmuşsunuz da reel olarak bir emeklilik düşünüyor musunuz? Var mı? Valla ben düşünsem de zaten asistanım düşünmüyor. Yok diyor, yani öyle Bırakmayız. bir şey yok. Aynen. 10 sene daha çalışacaksınız diyor. Habire pazarlık yapıyoruz ama kızıma laf geçiremiyorum. Yani çok sevdiğim bir çalışanım, ona laf geçiremiyorum. Peki 40 yıllık bir tecrübeye sahipsiniz. 40 yıl öncesiyle şimdisini değerlendiğiniz zaman Türk iklimlenme sektörü, Türk mekanik tesisat sektörünün gelişimini nasıl görüyorsunuz? Sadece Türkiye açısından değil, yani dünyaya baktığınız zaman da Türkiye'nin potansiyeli, yani şu anda mevcut sektörümüzün bir değerlendirmesini isteyeceğim size. Artıları, eksileri, şunu iyi yapıyoruz veya şunu bu kadar kötü yapmasak daha iyi bir yerde olabiliriz diyeceğiniz. Şimdi tesisat sektörü olarak söylersem, tesisat sektörüne gerçekten çok büyük emekler vermiş arkadaşlarımız var. Onlara haksızlık olur ama ben olaya gene teknoloji penceresinden bakayım. Sulu sistemlerde eskiden işte demir borular kullanılıyordu. Hatta bizim ilk şeyimizi Bayman Bölge Bayiliğini yaparken bir ustamız vardı. Bayağı da yaşlıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kaloriferini kuran ustalardan biriymiş. O zaman çıraktı herhalde adamcağız. Oğluyla beraber çalışıyordu. Ben hayran kalmıştım. Şeyin içerisine, borunun içerisine kumu dolduruyor, ısıtıyor ve istediği şekli verip tekrar kum boşaltıyor, tekrar kaynak yapıyor falan. Bayılmıştım adamın çalışmasına. Evet, ama o zaman kullanılan materyal oydu. Başka materyal yoktu. Zamanla bu materyallerde yeni şeyler devreye girdikçe bunlar değişti. Üsküp'te çok farklı bir kompozit boru kullandık. Hangi markanı da hatırlayamıyorum. Elinizde şekil verebiliyorsunuz. Sert bir boru ama biraz güçlüce şey yaptığınızda. PVC falan PVC değil. ama PVC vardı kendinden yalıtımlı. Evet. Biz öyle. Onu elinizde şekil verebiliyorsunuz. Normalde veremezsiniz, şey yapamazsınız. Bunun gibi çok ciddi malzemede değişiklik oldu. Bunlar teknolojinin getirdiği değişiklikler tabii. Ona uyum sağlayarak şeyler gelişti. Gene biz orayı çalışırken benim en korktuğum, orada benim üstüme yıkıldı o projenin mesela atık su yönetimini hiç yapmayı düşünmüyordum. Atık su yönetiminde çok uzun süre araştırma yaptım. İngilizlerin bir araştırma tezini okudum. Normalde atık suda şeydir, yani biz daha geniş şey kullanalım, boru kullanalım, rahat gitsin diye düşünürler. O tam tersini söylüyordu. Eşdeğer su kapasitelerini doğru hesaplayın. Asla gereksiz yere çapı yükseltmeyin. Çünkü çapı yükseltirseniz parsiyel kullanımda serbest düşme yaratırsınız. O borunun içerisinden herhangi bir şey serbest düşerse bu sisteme bağlı tüm sifonlardaki suyu çeker ve siz aşağıdaki parsel bacasıyla yukarıdaki şey arasında hava köprüsünü oluşturursunuz. O sürat o kadar yüksektir ki işte paralel çıktığınız hatlardan havayı boşaltamazsınız. Bunu oturmuşlar sudaki titreşimlere kadar ölçmüşler. Ben de onun şeylerine uyarak ölçülendirdim. 40 katlı binalarda en korkulacak şey odur. Yani klimada bir problem varsa dış ünitesini arttırırsın, iç ünitesini arttırırsın, bir şeyler yaparsın, çözersin. Kapalı çok büyük mekanizma bir de. Aynen, ama herhangi bir yerde
gider tıkanırsa bittiniz. 40 kat boyunca yandınız yani. Hiç kimse sizi kurtaramaz. Ve hala sistemler benim öngördüğüm çaplarda çalışıyor. Hatta orada çok değerli bir makine mühendisi abimiz vardı. Ahmet abi 100 metre gider borusu geldikten sonra Rogar'a kadar 100 metre gidecek. Ben de oraya pompalama istasyonu kurmuştum. O da dedi ki ya bunlar hem çok pahalı hem de pompalamada her zaman sorun çıkar dedi. Benden de 10 yaş büyük, çok saygı duyduğum bir abimdi. Dedim ki ya bak bunu 1. kattan itibaren evet düşürebilirsin. Ama buradaki en ufak hata kaldırmaz. Yani sonuçta bedel öderiz. Bunun sorumluluğunu üstüne alıyorsan ben hemen imzamı atıyorum. Ahmet abi nasıl istiyorsa öyle yapın diyorum dedim. Ben hallederim sen karışma dedi. Ve o eğimi o verdi. Hala da tıkır tıkır çalışıyor. Çünkü o işin o kısmını çok iyi biliyordu. Ben de saygı gösterdim. Çok da ciddi para kazandırdı çünkü bayağı var yani bir blokta 300 küsur daire var. Dolayısıyla çok ciddi para kazandırmıştı şantiyeye. Bunların hepsi o şeyle beraber geliyor. Malzemenin teknolojisi artıyor. Sizin uygulama beceriniz artıyor. Mesela oradaki uygulama becerisi bir el yeteneği değil. Oturup tek tek hesapladı. Tek tek milimetrik 3 boyutlu çalışma yaptı kendisine. Ki AutoCAD'de çizim bile yapmazdı Ahmet abi sağ olsun. Ama oturdu onların hepsini tek tek çizdi. Yaptı. Bu şekilde yapılacak dedi. Tamam dedim. Çok riskli yerlerden de geçti ama çözdü işi. Ben yani tekrar... tesisat sektörünün gidişi malzeme ve teknolojiyle beraber. Şunu soruyorsanız evet tesisat konusunda, müteahhitliği konusunda Türkiye çok ön plana çıktı. Çünkü bizdeki ucuz iş gücü diye bir şey yok. Yani büyük işlerde, büyük imalatlarda ucuz iş gücü falan kullanamazsınız. O iş gücünüz nitelikli değilse ucuz olmasının hiçbir manası yoktur. Türkiye'de evet çok ciddi miktarda usta da yetişti, mühendis de yetişti, uygulamacı da yetişti, şantiyeci yetişti. Ciddi bir potansiyele sahip olduk. Eskiden öyle bir potansiyelimiz yoktu. Bir eğlenceli sorumuz var. Bir akşam yemeğine çıkacak olsanız bu sektörden götüreceğiniz 3 isim. Kim olurdu? İkisi standart. Tabii Turan olur. Bizim çok arkadaşımız Birol Asil var. Üçüncü de herhalde Aytekin olur. Aytekin. Evet. Peki siz uzun yıllardır pek çok sektör etkinliklere katıldınız. Seminerler, günlük etkinlikler veya fuarlar. Bu fuarların sektörün, firmaların gelişimine katkıda bulunduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle, onların reklamında yaptığı gibi olmuyor. Ama fuarlar aslında yeniliklerin paylaşıldığı, mecburen paylaşıldığı alanlar. Fuarlarda şeylerden nefret ediyorum. Filanca konuda seminer veriyoruz diyor. Adam çıkıyor ve kendi markasını anlatıyor. Ya tamam senin kendi markana saygı gösterdik de biz senin markanı dinlemeye gelmedik ki. Kendi markanı anlatmak istiyorsan kendi toplantını yap. Orada bir bilimsel içerik olması lazım. Git o konuda bilimsel araştırma yap. O bilimsel araştırma neticesinde bakın bu tip ürünlerde bu sorunları çözüyordu. Buna da saygı gösteriyorum. Ama gidiyorsunuz karşınızdaki hiçbir hazırlık yapmamış. Almış eline kataloğu. Katalogdan size okuyor. Zaten hani işin eğit bilim kısmında da eğitim aldığım için yani eğitim nasıl verilir noktasında çok çalışma yaptığım için asla ve kat'a bir şey okuyarak karşı tarafa etkili olamazsınız. Elinizdeki adı üstünde not olmak durumunda o ekrana onu olduğu gibi yansıtıyorsanız hiç kimse sizi dinlemez. Herkes ekrana bakar. Ve bu da çok sıkıcı bir şey. Hiç kimseyi de toplayamazsınız. Öyle bir şey olduğu anda ben zaten hemen çıkıyorum. Enerji düşüyor zaten. Aynen. Peki yine 40 yıl diyeceğim ama çok uzun aynen ve canım, 40 yıl. anlamlı bir süre. Aslında dahası da var da Onuran
teknoloji 40 yıl nasıl ayakta kalmayı başardı? Bir sürü afet, sıkıntılar, ekonomik krizler, sektörel krizler. Yani bugün baktığınız zaman bu geçen 40 yılda belki işin sırrını isteyeceğim ben sizden ama yani aslında şunu soruyoruz. Bu girişi yapmamın sebebi şu: şirketlerin büyüklüğü. Kimisi işte ne bileyim insan kaynağı adedi, kimisi cirosu adet, kimisi karlılık, kimisi teknolojik altyapısı. Ama bunların hepsinde aynı anda büyük olduğu firmalar şu anda aramızda yok. Siz olmaz da zaten. bu süreçte neye dikkat ettiniz? Yani onaran teknoloji insanlar niçin tercih etti? Niçin sizden hizmet almak istediler, ürünü almak istediler? Şimdi benim en nefret ettiğim kavram şu kurumsal kavramı. Şimdi adam diyor ki ben çok kurumsal bir firmayım. Tamam. Ben sizden şunu alacağım. Kaç para? 5 lira. Al 5 lirayı, bunu gönder bana. Olmaz diyor. Niye? Benim depomu bilmem neresinden bilmem nereye gidecek. Ondan şunu yapacak, bundan bunu yapacak. Tamam. Vereceğim şimdi bunu, vermeyeceğim. Bir ay sonra. Bir ay sonra gidiyorsun. 80 bin tane vaat. Şimdi bu kurumsal mı oldu? Bizden bir tane ozon jeneratörü isteyin, ertesi gün kapınızda. Niye? Çünkü biz işleve göre odaklanıyoruz. Şimdi işlevi en yüksek olan firma en kurumsal firmadır. Evet, ilk krizlerle tanıştığımızda 80'li yıllardı. Körfez krizleriyle tanıştık. O zaman kriz nedir onu da bilmiyorduk. Hatta ben gittim kendime bir kitap aldım. İktisadi Kriz Kuramları diye. İlk defa krizin nasıl olduğunu oradan öğrendik. Kriz böyle olmuyormuş. Kriz olmadan önce her şey çok iyi yukarıya doğru çıkarmış. Sonra birdenbire kesiliyor ve baş aşağı düşüyorsunuz. Dedim ya uçurum diye. Uçurum orası. Krizlerle baş ederken ilk önce emek yoğun çalışmayla baş ettik. Yani daha çok işin servis boyut yönüne yüklendik. Satışlar bir anda durdu. Mesela 94 krizi inanılmaz bir şeydi. Hiç unutmuyorum. Tansu Çiller dolara dokunan eli yanar dedi. Ertesi gün dolar 2 katına çıktı. Bizim mağazanın kirası dolar üstündendi. Ondan sonra en son 4 katına mı 5 katına mı ne çıktı? Biz de gittik görüşmeye, mal sahibiyle. Dedik yani tamam, eski fiyatı olmasın ama yani dolar fiyatı olma şansı yok. Buyurun gelin biz sizde arada bir rakamda buluşalım diye. İsmini söylemeyeyim, ayıp olur ama lakabı adamın taş kafaymış. Şimdi bir sürü yaptı, bağırdı, çağırdı. En son dedim ki bak, ben sana son derece efendice diyorum ki eski rakamı unut, tamam, yeni bir rakam olsun, o da ondan hatır sayılır miktarda yüksek olsun ama bunu bu şekilde yapalım. Çünkü çok ciddi emek verdik biz oraya, restorasyonu vesairesi. Hayır dedi. En son konuşmamızda dedim ki bak, son hayırın kaldı. Hayır dersen ertesi gün dedim 2 mağaza birden var bitişik. İkisini birden yok edeceğim dedim. Hayır dedi ve ertesi gün 2 mağaza birden taşındı. Ve o mağaza ondan sonraki 2,5-3 sene boyunca kimse kiralayamadı. Zaten kriz var. Şimdi o krizlerde hakikaten deniz gibi taş kafalıyım. Aynen. Ben demedim. Oymuş. Yani şimdi ismini anıp kendisini rencide etmek istemem. Ama lakabı oymuş. Şimdi o krizler çok zor zamanlardı. Fakat o krizlerde sektör daralmıyordu. İş yapmanız zorlaşıyordu. Finansman teknikleriniz farklılaşıyordu. Çekler dönüyordu, senetler, sepetler dönüyordu ama bir şekilde doğru şeylerdeyseniz devam edin. Şu anda öyle bir krizde değiliz. Şu anda tüm sektörlerde çok ciddi daralma var. Finansman çok farklı noktalara gidiyor. O gittiği yerlerde daha sonra kontrol edilemiyor ve sürekli oralara gitmeye devam ediyor. Dediğim gibi %400 artışlarla işin içerisinden çıktık. Şu anda o kadar yüksek bir artış, yani şu anki enflasyonu o zamanki bir adama aman canım enflasyon mu var derdi. Ama o zamanki işlem hacmi yok.
O zamanki işlem hacmi o enflasyonun yarasını kapatıyordu. Bir de şeyde değildi, yani ücretler şu anki kadar insanların geçim standardını düşürmemişti. Alım gücü yüksekti. Yani biz bir usta çalıştırdığımızda o usta aç kalır mıyım diye düşünmüyordu. Asla böyle bir endişesi olmazdı. Ya işte biz de tam bu sene ev almaya niyetlendiydik. Biz o geriye gitti abi derlerdi ama abi biz aç kaldık ne yapacağız diye kimse gelmezdi bize. Şimdi bu durum çok zor bir durum. Yani farklı yöntemlerle çözülmesi gereken bir durum. Ama en kısa yanıtı şu: hep çok çalışarak açtık ve kendimizi çok geliştirmeye çalıştık. İşlevimizi sürekli maksimumda tutmaya çalıştık. Ne kadarını becerdik bilemiyorum. Üniversite öncesinde, yani akademik eğitim almadan önce de çalıştınız. Her yerde çalıştınız ama akademik eğitim hala devam ediyor. Kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Şöyle bir sorumuz var. Yaşayarak öğrenmeyi mi tercih ediyorsunuz yoksa teorik bilgi aldıktan sonra deneyimlemeyi mi? Yok, yani yaşayarak öğrenmek şu: başına bir musibet gelip ondan ders çıkarmak. Bu bir eğitim yöntemi değildir. Elbette her şeyden çıkartırsınız, sonuç çıkartırsınız. Doğa düşünürleri doğayı seyredip ona göre kavramlar geliştiren insanlardı milattan önce. Bunu da yapabilirsiniz ama bu doğru bir yöntem değildir. Şu anda bizim dönemimizde bile bu bilgiler yoktu. Şu anda özellikle nörobilimde çok büyük gelişmeler oldu. Nörobilim, nöronların nasıl çalıştığıyla ilgili bize şu anda son derece geçerli bilgiler veriyor. İnsanın duyularının, hatta duyularının ötesindeki sinyalleri alıp işleyebileceğini, bir duyusu engellendiğinde bir başka duyusunu, aynı sinyali farklı duyularda değerlendirerek o eksiğini kapatabileceğini biliyoruz. Orada da örüntü diye bir kavram var. Siz herhangi bir bilgi kümesini alıp ilk önce ön belleğinize yerleştiriyorsunuz. İşte ben dedim ki ozon iyidir. Bu sizin ön belleğinizde. Ama ben ozonun atom hareketlerinin nasıl gerçekleştiğini, yüksek bir gerilim altında nasıl parçalandığını, sonra tekrar nasıl birleştiğini, sonra sıçramayı hangi koşullarda nasıl yaptığını, bütün bunları anlatıp siz de bu anlatıyı belli bir dizine koyduğunuz zaman o örüntüyü oluşturuyor. Tabii ki bunun içerisinde şunlar hala belirsiz. O örüntü bir elektrik sinyali. O elektrik sinyalinin kodlaması ne? Şu anda onu çözemediler. Üstünde çok büyük çalışmalar yapılıyor. Fakat örüntü oluşmadığı takdirde o sizin ön belleğinizde kalıyor. Ön belleğinizde sabit bir disk gibi, yeni şeyleri ön belleğe atarsanız eskilerini düşürüyorsunuz. Ama örüntü oluşturursanız o konudaki gelen bilgiyi artık kullanabilir vaziyete getiriyorsunuz. O bambaşka yerlere gidiyor. Şimdi karşınızda bir olay çıktı da siz ona tepki veriyorsanız ortada bir örüntü yok. O olaydan örüntü çıkarmak kolay bir şey değil, çünkü birçok şeyi araştırıp onu destekleyici bilgileri koymanız lazım. Evet, bardak çok sıcakken eline alırsan yanar. Bu bir izlenimdir. Ama bardak ne zaman çok sıcak olur bilgisini elde ettiniz ve bunu denemelerle, yanılmalarla, teorik bilgilerle desteklediğinizde örüntü oluşur. O örüntü oluştuğu zaman aslında siz ilerlersiniz. Yoksa her seferinde şu hareketi yaparsınız. O sizin için geçerli bir bilgi kaynağı değil. Uğur Bey, hayatınız bir film olsa sizin kimin oynamasını istersiniz? Hangi deli oynar onu bilemiyorum ama yani hiç o şekilde düşünmedim. Beğendiniz. Çok zor bir şey sordun Denizciğim ya. Bu kadar zor Tamam. şey sorulur mu? Pasta yani içeceğiz. şöyle bari yakışıklı bir adam olsun. Tabii benim oynamak o kadar kolay değil ama tutkulu birinin oynamasını isterdim. Hı. Son Atatürk filmindeki genç aktörümüz Aras Bulut İynemli. Aynen. Aras Bulut kardeşim tutkusunu o filmde yansıttığı tutkuyu çok beğendim.
o olabilirdi. Yabancı olarak da sorarsan Antonio Banderas derim. Banderas. O da aynı tutkuyu ortaya koyabilen bir sanatçı. Şimdi Uğur Bey, tercih sorularımız biraz hızlandırılmış tur olacak ama Aynen. sorumuz aslında şöyle: memleketiniz mi, şu anda yaşadığınız yer mi diye soracağım ama İstanbul'da doğdunuz, Ankara'da eğitim var, Antalya'da da yaşadınız. Ankara mı İstanbul mu diyeyim? Yani Ankara ile çok uzun süredir bağım yok. İstanbul. İstanbul mu Antalya mı diye sorabilirsiniz. Evet. Antalya'da yazın zaman geçirebilirsem geçiriyorum. Emekli olduğunda ne yapacaksın dersen Antalya. Antalya. Çalışırken ne yapacaksan diyorsun İstanbul. Marka mı fiyat mı? Kalite. İkisi de değil. İkisi de değil. Yeni müşteri mi eski müşteri mi? Eski müşterilerim benim için her zaman çok özeldir. Ama yeni müşteriler olmadan olmaz. Yani ama eski müşterilerim her zaman çok özeldir. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak mı? Saha. Satış günü mü, tahsilat günü mü? Satış. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? Şimdi o detaylı analiz yapmadan ben kolay kolay karar vermem. Ama analizlerimi önceden yaptığım için kararlarım genelde çok hızlı olur. Ama yani önüme geldiğinde yapmam analizi. Önüme gelmeden yaparım. Onun için bu kadar çalışıyoruz. Teklif ver, bekle mi, yoksa arada dürt baskı yap, ne oldu bizim teklif diye sormak? Tabii ki. Sürekli onu ben beceremiyorum. Onu işte kızıma aktarıyorum. Sedef diyorum bak bütün bunlar oldu. Şimdi sen yap. O 1,5 senedir takip ettiği şey var. Müşterimiz var. Hala projede yapmadı. Hala devam ediyor takibine. Risk almak mı, temkinli gitmek mi? Risk almaktan hiç çekinmem ama risk kavramına bağlı. Yani hesaplanmamış hiçbir riski almam. Hesaplayabildiğim her riski alırım. Ciro mu, karlılık mı? Karlılık. Fuara katılmak mı, birebir müşteri ziyareti mi? Yani ikisi ayrı ayrı kulvarlar ama müşteri ziyareti daha değerli bence. Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Excel mi, CRM mi? Excel. Excel. Çay mı, kahve mi? Kahve. Sektörden beğendiğiniz, takip ettiğiniz 3 tane marka. Gri. Evet, yani TLC demek lazım aslında. TLC'deki arkadaşları çok başarılı buluyorum. Aslında yurt dışında şeyler de var. Özellikle Çin orijinli çok değişik markalar var. Şimdi ismini ısı pompasında bir marka var. R290'la da çalışmaya başladılar. İsmi aklıma gelmiyor. Haier var, Midea var. Yok öyle bir marka değil, bir marka. Isı pompası üretiyorlar ama nitelikli ürünleri var. Zaten bu sektörde çalışacaksanız bir yandan da sürekli gözünüz Daikin'de olacak. Çünkü çok yüksek araştırma kabiliyetine sahipler. Genelde ben işin iyice içine girip detaylarında yaptığım için, sorgulamalar yaptığım için maalesef biz Türkiye'deki, şimdi ismini vermeyeyim markanın, bir markanın şeyden örnek LG faturalamada şeyinde problem var. Niye? Çünkü elektronik expansion'ların açıklığını bir çarpan olarak kapasiteyle eşleştirmemiş. En sonunda Kore'den bir mühendis geldi. Ben onunla bunu konuştum. Hatta bir kenara çektim. Dedim ki bana formülünü çıkart. Ben dedi sana formülünü falan veremem. Ama dedi bunu sormaya çalışıyorsun bana. Bunu yapmıyoruz. Dedim sen hiç expansion valve kapatmıyorsun ki, o zaman sürekli buna yazıyor. Evet dedi, bunu şu anda ben çözemem dedi. Ama dedi bilgi sende olsun. Sonra biz onu alıp farklı bir dış algoritmayla düzelttik. Çünkü onun ne kadar harcadığını biliyoruz. Ne kadar su kullandığını biliyoruz. O suyun birimi başına ne kadar enerji kullandığını onu dışarıda hesaplayıp onun içerisinden çıkartıp böyle hareket etmek zorunda kaldık. Ama bu tip şeylerde özellikle uzak doğudaki üreticiler bizi Mozambik zannediyorlar. Hayır, Mozambik falan değiliz. Teknik seviyemiz de hiç aşağıda değil. Fakat o
gerçekten o işi çözecek insanlara ulaşamıyoruz. Yani biz buradaki firmadaki arkadaşlara söylüyoruz. Firmadaki arkadaşlar bu kadar büyük bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip değil. Öteki tarafa bambaşka yansıtıyor. Ki noktası iletişim sağlıklı olmuyor. Deniz Dağsu tanıyorsunuz. Adaşınız. Deniz'le beraber Kore'ye gittik. Gitmeden önce de Beşiktaş stadının projesi var. Orada bir şey üstünde çalışıyoruz Deniz'den. Dış üniteler kule gibi bir yerin içerisinde, oradan yukarıya üfleyeceğiz ama kuleden havayı dışarı taşırmamız lazım. Dolayısıyla yukarıya fan koyalım diye düşündük. Evet, ama aşağıdaki fanla yukarıdaki fanı aynı devirlerde eşlememiz lazım. En kötü ihtimalle ben bunu basınçlardan şeylerden çözerim, eyvallah. Ama cihazın fanının cihaz dışı statik basıncı yazılmamış. Aslında ben onu sormak istedim. Bunu da Arçelik'teki satıştan işte bir müdür arkadaş çevirmiş. O da dışında havayı ne kadar basar gibi böyle saçma sapan bir şey çevirmiş. Oturduk masaya Deniz'le beraber. Çok da ilginç, böyle savaş odası gibi isimler koymuşlar Koreli kardeşlerimiz. Bu arada benim babam Kore gazisi. Oradan da şeyimiz var, biraz baktım. Çok iyi hazırlanmışlar. Anlatıyor, yapıyor, böyle çok büyük bir edayla işte hava basıncından bahsediyor, metre bölü saniyeden bahsediyor ama yani neredeyse ilkokul seviyesinde. Biz de dinliyoruz ne yanıt verecek diye. Sonunda böyle Deniz'e döndüm, dedim ki bu ne diyor? Abi ben de anlamadım ama sanki dedim bize anlatmaya çalışıyor. Hızla bir kesit hesabına girecek birazdan dedim. Sonra bir dakika durur musun dedi, durdu. Uğur Bey dedi, üniversitede VRF sistemlerle ilgili ders veriyor dedi. Şimdi sizin söylediklerinizi muhtemelen biliyordur dedi. Size sordu da o değil dedi. External pressure soruyor dedi. Bir anda adam buz gibi oldu. Hazır ola geçti. Özür dilerim profesör falan diye. Ya dedim sakin ol, profesör falan değilim ben. Sadece çok basit bir şey soruyorum. Cihaz dışı statik basıncı ne, onu söyle bana, başka bir şey söyleme. Şimdi insanlar böyle zannediyorlar. Tabii gelen soru doğru sorulsa adam da öyle yanıtlamayacak ama onlarda bu şekilde görme eğilimi var. O yüzden de buradan giden bilgiyi niteliksiz bir şey olarak kabul ediyorlar. Hala da o sorun orada duruyor. Bütün şeylerde bu sorunlar var ve onlar orada duruyor. Yani biz içerisini bildiğimiz için yok o senin heat recovery dediğin sistem heat recovery çalışmıyor dediğimde o firmadaki arkadaş da bana sesini çıkartamıyor. Haklısın abi, o öyle heat recovery değil diyor. Tamam diyorum, boşuna zaman kaybetmeyelim o zaman. Ama bunu gidip oradan çözemiyoruz. Yani aslında o firmayla oturup çözebilsek çok memnun olacağım. WhatsApp mı, e-posta mı? Vallahi şu anda WhatsApp'ı kullanıyorum. En kolayı hemen oradan al koy oraya gitsin. Bitti. Tamam, bitti. Emoji kullanıyor musunuz? Çok az. Sık kullandığınız bir emoji var mı? Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? Vallahi şu uzun toplantılardan nefret ediyorum. O kadar uzun toplantıda ne konuşulur onu da bilemiyorum. Belki hani benim odak sürem de kısa olabilir ama ben doğrudan odaklanılmış toplantıdan yanayım. Yoksa 10 saat konuşmak, böyle konuşuruz o bu sohbet de toplantı olmaz. Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Hangisi daha kötü diyorsunuz? Hangisini müşteri kaybını tercih etmem tabii ki. Kar kaybedebilirim. Tiyatro mu, sinema mı? Aslında tiyatro. Ya sinemada da gerçekten çok nitelikli eserler var ama bir tiyatroya gittiğinizdeki ambiyansla maalesef uzun süredir gidemiyorum. Sinemadaki ambiyans aynı şeyi yakalayamıyor. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Her ikisi de çok değerli. Onun arasında ayrım yapmam. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Vallahi kış tatili yapamıyorum.
Eşim bir kaza geçirdi. Ayak bileğini kırdı. Daha yeni iyileşiyor. O tekrar şey yaparsa kış tatilde, yaz tatilde her ikisi. Ama yaz tatili kesinlikle her sene var. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek. Peki Uğur Bey, şimdi son sorumuz. Çok güzel bilgiler verdiniz, anılarınızı, tecrübelerinizi aktardınız ama şu anda benim yerimde siz olsaydınız kendinize hangi soruyu sorardınız? Yani bu videoda pek çok soru sorduk, pek çok bilgi verdiniz ama şunu da sorsaydın dediğiniz bir soru var mı? Kendimin de en çok sevdiğim yanım eğitimciliğim. İdealize ettiğiniz bir eğitim çalışmasını nasıl yapardınız diye sorabilirdim. Şu anda özellikle son dönemlerde köy enstitüleriyle de ilgili çok okuma yaptım. Zaten şeyden de daha önceden aldığımız akademik derslerden de biliyorum. Sistemler, birçok eğitim sistemi şu anda çöküşte veya kilitlenmeye doğru gidiyor. Bu kilitlenmenin açılabilmesi için hem eğitimin demokratik yapılara sahip olması lazım, hem bilimsel altyapıların çok güçlü olması lazım, uygulamaya dayalı olması lazım ve öğrencilerin istekli kılınması lazım. Hani o üniversitedeki çalışmada mesela şu anda çok kızdığım bir şey var. Metemlerde çocukların herkes köle gibi kullanıldığını söylüyor. Hayır, bu yaklaşım doğru değil. Metemlerde üstüne çok yüklenilen çocuklarımız olabilir. Onların güvenliksiz şartlarda çalıştırılması olabilir. Fakat o çocukların orada olmasa ne yapacaklardık sorusuna yanıt vermiyor. Bakın, çok basit bir şey var. Köy enstitülerinde çocuklar kendi okullarını yapmışlar. Beton yapacakları şey yok. Çamur havuzlarından tuğlalarını kesmişler. Çok zor bir işlemdir. Çok büyük şey yapar. Bunları yaparken hatta birbirleriyle yarışmışlar. Ama hepsinin başında öğretmenleri varmış. Şu anki sistemimiz bizim burada çatlıyor. Yani köy enstitülerinde çok büyük zorluklarla çalışmış, hastalanmış, şey yapmış birçok çocuğumuz var. O çocukların bir tanesi bile şikayetçi olmamış. Hepsi çok nitelikli vatandaşlarımıza dönüşmüş. Tanıştıklarım içerisinde istisna bile yok. O kadar iyiler, o kadar muhteşemler. Ama şu anda durum bambaşka noktaya gitmiş vaziyette. Aslında hani şu anda fırsatını bulursam tümüyle köy enstitüsü mantığıyla hazırlanmış bir teknoloji eğitimi tasarımı yapmak istiyorum. Böyle bir soru sorsaydınız da evet, ilk fırsatta bu konuda çalışma yapmak için elimden geleni yapacağım derdim. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bu kadar zaman bana dayanmak bayağı zordur. Estağfurullah, çok keyif aldık. Çok eğlenceli ve aslında tarihi akışı da birazcık aldık sizden. Neyin, nereden sektörün geldiğini öğrendik. Çok teşekkürler tekrardan vakit ayırıp geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Hıvak Play'in bugün konuğu Onuran Teknoloji kurucusu Uğur Otoran oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.